başlıyoruz. Buyurun. Herkes hoş geldiniz. Kaç kişi olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Güzel. 18'i sığdıracağımızı düşünüyorduk ama sığarız tabii ki. Boş yer var. Evet. Mutlaka sığarız ama gerek yok. Böyle havasızlaşırsa birisi azıcık pencereyi açsın. Bir sonra ayarlar onu. Yok şimdi biz de canım hani. Siz bana şey yapın, ikaz edin ben. Sheila geçen, bu sene Mart'ta gelmişti. Daha önce ve biz Kozi'de toplanmıştık. Bu sene şimdi tekrar gelince böyle benim öyle bir şeyime denk geldi. Öyle bir yer ayarlamak gelmedi. İçimden burada yapalım dedik. Aslında ben sadece canlı olarak bunu yayın yapacaktım. Fakat Sheila dedi ki, madem konuşuyoruz, birkaç kişi de geliversin o zaman dedi. Onun için de ben 15 kişiyle sınırladım. Ve sizler geldiniz, hoş geldiniz. Sheila benim çok uzun zamandır hem hocam hem arkadaşım, dostum. Biz bundan birkaç yıl önce, bayağı birkaç yıl önce Füsun'la ikimiz Writing İstanbul diye bir proje yaptık. O zaman İstanbul'u yazıyorum yazıyordum. Ve 4 gün Füsun olmasaydı hayatta yapamazdım. Bizi dere tepe bütün İstanbul'u gezdirdi. 20 tane yazar geldi Amerika'dan. Ve birlikte kadındı hepsi. Biz hem İstanbul'u gezdik hem yazdık. O zamandan beri Sheila. Ben o zaman Sheila'ya demiştim ki benim bir hayalim vardı. Yani böyle bir yer açmak. İlk hayalim Doğu ve Batı birleşiyor diye bir proje yapıp Sheila'yı buraya yazmaya getirmek de oldu. Sonra da dedim ki bir de bir yer açsam dedim. O zaman şekli farklıydı. O da bana tam demek ki bu da olacak dedi. Bu da oldu. Ve şimdi benim için çok büyük bir gurur. Sheila size kendisini anlatsın istiyorum. Kitapları var, bunlar çok azı. Daha da var da benim elimdekiler şu anda. Bunlar aralarda bakabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar böyle bir 45 dakikadan sonra ara vereceğim. Ki bir nefes alalım. Sigara içenler asmasın We'll have a break after 45 minutes. Ve başlayabiliriz. We can just get öncelikle Sheila'ya sormak istiyorum. Sheila kim? Who are you, Shazam? You're not your favorite question. For me right now, that's a very funny question. Bu benim için şu anda çok komik bir soru. Because I have an account with LinkedIn. Çünkü benim LinkedIn'de bir hesabım falan yok. And every 3 or so days, I get an email from them saying, "Do you know Sheila Bender?" Pardon. LinkedIn'de bir hesabım var ve oraya sürekli şöyle bir mail geliyor. Sheila Bender'i tanıyor musunuz? So that makes me think about whether I do. Ben de tanıyıp tanımadığımı düşünüyorum bu yüzden tabii ki. And so it's making me think of a writing idea. I would really like to write a poem or an essay in parts where I repeat that question. Bu da beni bir şey yazmaya sevk ediyor. Bu noktada ilham veriyor. Belki bir şiir, belki bir makale, bir şey. Bu bölüm bu sorunun tekrar ettiği bir şeyler yazacağım. I think that all of us are many people. Aslında hepimiz birçok insandan varız. And our writing somehow, I think, gets us to integrate. Ve yazarak aslında bunları böyle birbirine birleştirip entegre ediyoruz diyebiliriz. So we learn more about who we are. Böylece de kim olduğumuz hakkında gerçekten daha fazlasını öğreniyoruz. But as you know, that's not easy. Ama bu tabii ki kolay değil bildiğiniz gibi. So I'm hoping that if I write Who is Sheila Bender? Yani kim Sheila Bender diye yazarsam, with thanks to LinkedIn, LinkedIn sayesinde, I'll come close. Kim olduğum ve kim olacağım gerçeğine biraz daha yaklaşabilirim. Who I am just now, and who I think I might become. Ve kim olabileceğim. Especially have this thought that Amerika'da birçok şairin şöyle bir fikri var, şöyle bir düşüncesi var. That they write in order to know what they think.
Ne düşündüklerini bulmak üzere yazdıklarını zannediyorlar. That without writing, they wouldn't know what they really think. Yazmadıkça gerçekten ne düşündüklerini bilmeyeceklerini zannediyorlar. On the other hand, Fakat öte yandan one of my favorite writers, Ron Carlson, who is a novelist and a short fiction en writer, sevdiğim yazarlardan Ron Carlson, romancı ve kurgu yazarı. he has a mantra, Onun bir mantrası var. and he says to a writer, write, don't think. Yaz, düşünme. So it's kind of interesting. We write to find out what we think or what's at the bottom of our hearts and minds. Aslında kalbimizin derinliklerinde ve fikirlerimizin içinde ne olduğunu bulmak üzere yazarız But while we're inventing and writing it, ama bunu yaratırken ve yazıyor olurken we don't think. aslında düşünmeyiz. So the question, who is Sheila Bender, might be difficult. Yani kim olduğum sorusu oldukça karışık olabilir. Because we have these two things. It's just Birkaç like şey var. we use language Dili kullanıyoruz. to create an art, Sanat yaratmak için. and yet while we're doing it, Ama bir yandan bunu yaparken we're doing something beyond the language. dilin çok ötesine geçen bir şey de yapıyoruz. And I think you know that feeling. Ve bu hissi bildiğinizi düşünüyorum. It's like something's coming through Bir şeyler geliyor aklınızın zihninizin that you didn't içinden. expect. Hiç de beklemediğiniz şeyler. And the moment that you think about it Ve onu düşünmeye başladığınız anda and judge it ve yargıladığınızda and try to figure it out, ve ne olduğunu anlamaya çalıştığınızda it goes away. So then bulanıklaşır ve kaybolur. if you read what you wrote freely, Yazdıklarınızı okuduğunuzda you can kind of see both things happening. You can bu see ikisinin aynı anda olduğunu fark edersiniz. where it was free, where you were not thinking, and Özgürce olduğunuzda ve düşünmeden yazdığınızda you başka. didn't know who you are. Kim olduğunuzu bilmediğinizde ve buna kafa yormadığınızda And that başka. turns out to be good writing. İşte bu iyi yazı oluyor. And then when our other side of our brain comes in O and says, beynimizin o diğer tarafı arkada konuşan, what does this mean? bu ne anlama geliyor deyip duran taraf And devreye then- girdiğinde As soon as we worry about it, ve bunun içine endişelenmeye başladığımızda something changes. bir şeyler değişiyor. So there's always both things. Yani her ikisi aynı anda birlikte. And we can't really turn the one off necessarily, although Herhangi birini aslında öyle kapatamıyoruz. Fakat you know what it feels like to get lost in your writing ama yazıda kendinizi kaybetmenin ne olduğunu bilirsiniz. and not even know how much time has gone by. Ne kadar zaman geçtiğini bile anlamazsınız. So maybe that's the real Sheila Bender, Belki de gerçek Sheila Bender budur. the one who can do that, İşte bunu yapabilen kadın. who can forget time, Zamanı unutan, can forget judging. yargılamayı bırakan. That's when I know I feel most real. İşte o zaman kendimi daha hakiki hissediyorum. I had a student once in a poetry class Bir şiir sınıfında bir öğrencim vardı. who was so moved by the poems that we were sharing and reading. O sırada okumakta olduğumuz But she şeyden was- çok she was etkilenmişti ve crying. ağlamaya başlamıştı. And through her tears and sobs, Gözyaşları içinde she said, why Şöyle can't dedi. life be like this all the time? niye hayat hep de böyle değil ki? And I said, can you imagine Ben de dedim ki düşün bir pumping bakalım. gas into your car Sürekli arabana and being benzin like this? yaparken, So, sürekli arabaya benzin doldururken bu halde olduğunu bir düşünsene, olabilir mi? so we live two lives. We live the practical life, İki hayatımız var. Bir o pratik akan günlük hayat. and then we live the life where we can be somebody else, İşte bir de başka biri olabileceğimiz who is hayatımız. probably the real person Ve that işte we o are. da muhtemelen hakikatte kim olduğumuz The kişi. person connected to something bigger, Daha büyük, o büyük bir şeye daha bağlı olan kişi. who uses all our senses to bring things Tüm in. duyumlarını bir şeyler yaratmak üzere kullanan kişi. And that's my best answer. Bu da en iyi cevap. It's a Olabilecek en iyi beautiful cevap. answer. Can you tell us a little bit about what you write? What Neler you like yazdığından to bize write, bahseder misin? and why you chose that, or did it choose you? Ne yazmak, ne yazıyorsun ve o yazdığın şey mi seni seçti, sen mi onu seçtin? I believe that Bence. poetry chose me, and Bence şiir beni seçti. chose me as a very young child. Hem de daha ufacık bir kız çocuğuyken. Not that I was writing poetry, Yazmıyordum o zamanlar but ama I was, I believe, sensing the world, what's important in the world, the way that a poet does. dünyayı tıpkı bir şairin algıladığı gibi algılıyordum ve bakıyordum. So when I was a child, I had a lot of earaches. I was home from school a lot. What was that? Kulak ağrım oluyordu çok diyor. And so I had fever and Ateşim çıkıyordu. so I like to watch a particular program on television. Televizyonda bir program vardı, onu izlerdim.
It was called Queen for a Day. Bir günlüğüne kraliçelik. I don't know if you know that Programın adı o. No, we don't know about that. No, okay. So each day, Her gün several women birkaç kadın who had a need, like they were poor, they needed food, they needed washing machines. yoksul ya da işte ihtiyaç sahibi, ne bileyim bir çamaşır makinesi olmayan falan belli kadınlar. They came wanting something particular. And Belli bir şey isteyerek gelirlerdi programa. I don't remember anything right now besides that there were women who needed things. Şu an onun bir şeylere ihtiyaç duyan kadınlar olduğu gerçeğinden fazlasını hatırlıyor değilim. After they told their story, Sonra hikayelerini anlatırlardı. there was something called a clapometer. Klapometer, alkış metre The vardı. needle went, O yükseliyordu, alçalıyordu. and Hikayelerini anlatırdı. somebody won, and they Birileri de won. kazanıyordu. They won what they wanted, and they won some money. And Para geçiyordu ellerine. I would sit through the whole program Tüm program boyunca onları izlerdim. crying Ağlardım. because I felt for every one of those women. Bütün o kadınların hikayelerini içimde hissederdim. Anlardım onları. So my parents would say, Annem babam şöyle derdi. "When are you going to stop watching that Bunu program?" izlemeyi ne zaman bırakacaksın derlerdi. And then as I read and loved fiction, Okumaya devam ettikçe ve kurgu okudukça those stories were more real to me than the things that people talked about. insanların konuştuklarından çok daha gerçek gelirdi o okuduğum hikayeler bana. And I think it's because when writing works, it works like that program works. It gets right here. Yazı da tıpkı Right. o programdaki Yeah. gibi çalışıyor aslında. Tam The da kind buraya dokunuyor. The kind of writing we're doing. İşte o yaptığımız yazı türü böyle So bir şey. it doesn't go through your head. It goes Aklınızdan right in here. çıkmıyor, zihninizden And- değil, kalbinizden. And the world was a confusing place for me Dünya benim için hep karışık bir yerde. because my parents would say, "That's just a story." Bu bir hikaye, sadece büyütme bunu diyordu annem babam. And for me, it wasn't just a Benim için story. sadece asla bir hikaye değildi. And Sadece it wasn't hikayelik because bir of- değildi. It wasn't because of my imagination. Bu benim hayal gücümden kaynaklanmıyordu. It was because of my feelings. Because Hissiyatımdan kaynaklanıyordu. when you're reading something like that, Böyle bir şey okuduğunuzda, and poetry in particular, yani şiir demek istiyorum özel olarak, you're reading the heart. kalbi right. okuyorsunuz aslında. It has to be expressed, though, through that practical world. Fakat tabii ki dünyaya kelimeler aracılığıyla gelmek zorunda. The world that has washing machines İşte o çamaşır makinesinin falan olduğu and coffee dünyaya, makers. kahve makinesinin. And one of the things I eventually learned Zamanla şunu öğrendim. Öğrendiklerimden biri de şu. is that when you're writing well, İyi yazdığınızda you're writing of those things too, o şeyleri de yazıyor oluyorsunuz. but you're using them Ama onları şöyle kullanıyorsunuz. to reveal the heart. Kalbinizdekini açığa çıkarmak için kullanıyorsunuz onları. So poetry chose me Yani şiir beni seçti. because as Çünkü a child I did turn to Çocukken. writing poetry. I don't know why really. ne olduğunu da bilmiyordum ama ona doğru döndüm. I think some people like compressed small moments, Küçük anları böyle biriktirir ve birleştirir bazı insanlar bence. and then other people have the ability to write narrative arc, long Birileri stories. de bunlardan hikaye anlatabilir ya da uzun öyküler tasarlayabilir. Kimileri bunu yapar. But I think every writer, Bence her yazar, whether it's prose or poetry, is a poet. her yazar aslında bir şairdir. I don't think we could write without poetry. And Bence the şiir sound of olmadan words. yazmamız ve onun tınısı olmadan yazmamız imkansız. So in one way of thinking, Bir taraftan bakınca I haven't progressed as a writer aslında hiç de yazar olarak ilerlememişim. because I don't do long work. But O uzun işi yapmıyorum. I do what we call short memoir, personal essay, Kişisel deneme diye çevirdiğimiz bir şey var. Onu yazdığımda because to me that is like poetry. işte bu benim için, o da benim için şiir gibi bir şey. I also write in a genre called flash. Flash diye bir tür yazıyorum. Do you have that? No, we don't have that, but Yeşim can explain. You can just explain it maybe. Dersler yapıyoruz, flash kurgu. Yani Please şu explain. anda da Türkiye'de de yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir şey. Kısa hikayeler. Ona küçürek diyoruz veya Küçürek, evet. Aa, ne kadar güzel Türkçe isim. Bu bahsettiğiniz şeyde dergiler çıkıyorlar ve işte o hikaye. So that's like poetry in that O da şiire benziyor benim için diyor. it's small. Küçük. Every word counts. Her kelimenin bir anlamı ve işlevi var. And in the U.S., Amerika'da it's a faster way to become published. basılmak için bu daha hızlı bir yol. Yayınlanmak için. There are many online magazines Bir that sürü online dergi var bunlara are taking it. gidiyor.
And Narrative magazine, which you may know, Narrative magazine. has Narrative magazines. The name. the name. That's the name. Okay. But it has a section called I poems. Like Ben şiiri, I poem, ben şiiri diye olan bir bölümü var mesela çok bilinen bir derginin orada. And that's only one. I mean, there are many Üstelik bu venues. sadece bir tanesi, bir sürü var böyle alan. But a personal goal of mine Benim kişisel hedefim şu. is to remember to send them Onları yazdıktan sonra göndermeyi hatırlasam yeterli benim için. a 40 line poem. That's their maximum. They want it to be 40 dize oluyor ve onların maksimum sınırı 40 dize. something that can be read on one screen. Tek ekranda okunabilen bir şey olmasını istiyorlar. And then since I've been in Turkey and Türkiye'ye reading, geldiğimden beri ve okuduğumdan beri. I'm getting to read more now that I'm here because I'm not home cleaning my house. Burada daha çok okuyorum çünkü evi temizlemiyorum. Daha rahat oluyor. The New York Times New York Times. has a column called Modern Love. Modern aşk diye bir bölümü var. And now they're publishing what they're calling Tiny Modern Love. Küçük Modern Love olan bir bölüm basıyorlar. 100 word love stories. 100 kelimelik aşk hikayeleri. True love stories. Gerçek aşk hikayeleri ama. So I wrote one while I was here. Ben de bir tane yazdım buradayken. But they asked for pictures. Ama resim And istediler. I don't have the right picture on my phone. Telefonda da So, uygun bir fotoğraf I have yoktu. to put that together, and I hope I remember, because for me, the joy of writing is writing. Umarım unutmam yollamayı çünkü atlayabiliyorum bunu. Benim için yazmanın bütün keyfi yazmanın ta kendisi. And revising. Ve onu düzeltmenin tabii. And then lately, Ve son zamanlarda ever since I have books out, artık kitaplarım olduğundan beri I sort of forget to send my work out, which is important. yaptığım işleri göndermeyi falan unutuyorum. Aslında bu da önemli bir şey. So in front of all of you, I'm going to say, I promise to send my tiny love Hepinizin story önünde söz veriyorum ki o küçük hikayeyi New York Times'a göndereceğim. as soon as I find the picture. Tabii resmi bulursa. I'm actually going from what you've just said. Demin dediğinden yola çıkarak söylüyorum. I have a problem. Şöyle bir sorun var benim. People want to get published. İnsanlar basılmak, yayınlanmak istiyor. And I want to say forget that Bunu unutun demek and istiyorum. write. Sadece yazın demek istiyorum. But I know that that's important as Ama onlar well. için o da So, önemli biliyorum. can you tell us a little bit about your thoughts on publishing and how we get there? Should we get there? Bununla Where does it ilgili ne fit into the düşünüyorsun? writing Bastırmak world? için ne yapmalıyız ya da gerçekten yayınlanması icap ediyor mu? Bu konudaki fikirleri neler? Eventually, after I had children, I went Çocuklarım olduktan sonra nihayetinde to graduate school in creative okula writing. gittim, bir eğitime gittim. Yaratıcı yazarlıkla ilgili üniversite. And my goal Ve amacım şuydu. was to publish one poem. Tek bir şiirimin basılmasıydı amacım. I really felt like if I could publish one poem, Tek bir tanesini bastırabilirsem something would be very satisfied in me. içimde bir şey çok tatmin olacaktı. And I think it's because somebody who I didn't know Sanırım bilmediğim, tanımadığım biri would have been moved by something I wrote, yazdığım bir şey ona dokunacaktı, tanımadığım birini. moved enough to want to share it with a wider audience. Ve o dokunan kişi de daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktı. Böyle inanıyordum. And I think that feels good. Bu da iyi hissettiriyor elbette. But when you're writing, Ama yazarken, when the part Yashim's talking about, when you're Yeşim'in actually bahsettiği taraftan doing it, bahsediyorum. Yapıyorken I don't think you can think about publishing. bence yayınlanıp yayınlanmayacağını düşünüyor olmazsınız. You can want to, you can care about it. İsteyebilirsiniz, umurunuzda olabilir But as you're creating, ama yaratım sürecinde if you worry about who will read it, bunu kim okuyacak diye will it be endişelenmeye, good enough, acaba iyi olacak mı, beğenilecek mi demeye başlarsanız, it gets to that place where you're using your brain işte o demin bahsettiğim And that- beyninizi kullandığınız yere dönmüş olursunuz. and not just allowing those words. O to kelimelerin come through. içinizden akıp doğmasına izin vermiyor olursunuz. And if you start, well, the other thing that happens with publishing is once you get that poem published or that essay or that Yayınlanmakla ilgili şöyle de bir mesele var. Bir kere yayınlandıktan sonra book, then starting something new ve yeni bir şeyler başladığında, yazmaya yeni bir şeyler başladığında can become very challenging bu sizi çok zorlayabilir. because you start to worry, can I Artık do it again? yeniden bunu yapabilecek miyim, tekrar bir yayınlatabilecek miyim diye de endişelenmeye başlarsınız. So it's very important if you want to publish Eğer yayınlanmak istiyorsanız şu çok önemli. to keep writing new work as well. Yeni şeyler yazmaya devam ediyor olmanız. And it's also important if you're
you send your work out for publication ve yayınlanması için bir şey gönderiyorsanız and it gets rejected, ve reddedildiyse eğer, it's very important to look at it again. ona tekrar bakmakta fayda var. And then sometimes you think, I see why. Nedenini anlıyorum diyebilirsiniz bazen baktığınızda. And other times you think, what's what mean or right. Bazen de dersiniz ki doğru yere gönderdim. So a lot of try to separate the publishing from the writing. Yayınlama ve yazım sürecini birbirinden ayırır. So some days we write. Bazı günler göndermeye başlıyoruz, göndeririz. About editing. Peki editlemek, all düzeltmek. hate. Hepimizin o nefret ettiği taraf. I discovered that editing is actually really fun. Ben artık edit etme işinin de çok eğlenceli olduğunu But I know it's difficult for keşfettim. most people. Ama çok insan için de zor They biliyorum. don't revisit their writing because they think that Yazdıkları they're gonna yeniden spoil it dönmek when they edit istemiyorlar ve düzeltirken de So bozacaklarını can you düşünüyorlar. talk a little bit about the fun of Bundan bize editing? bahseder misin? About what? The fun of editing. Okay. Edit etmenin Well, eğlencesi. Editing is actually covers a lot of ground because Çok different- alan kaplayan bir there's different şeydir. kinds of editing. There's Çeşitli türleri developmental. vardır. I think Yes. so. Kendi Yeah. yazımızı edit etmekten mi bahsediyoruz? Evet. So as I think I said this one. How many people were at the presentation I did a year ago March? Geçen Mart'taki de kimler vardı? Geçen Mart'ta geldiğimde beni dinleyenler var mı burada? Not Okay. much. Yeah. Pek Well, de- I said this and O I zaman don't think- şöyle bir şey demiştim diyor. I don't think I can say it enough. Aynı şekilde söyleyebilir miyim bilmiyorum tam yeterince. I learned from the first poet that I studied with, Çalıştığım ilk şiirde David Şair. Wagner, David Wagner. that he believed writing was done in 3 steps. O yazının 3 aşamada yapıldığına inanırdı David Wagner. The very first one, he said, İlki şöyle derdi. was inventing. Yaratmak, icat etmek. To have a sense of fun, even if you're writing about something very serious, Çok ciddi bir şey hakkında yazıyorsanız bile böyle bir keyif duygusu hissediyor olmak. that you're just going along with it. Ve buna Thank you. kendinizi bırakırsınız. This is my cough. And just, you probably call it free writing. Buna serbest yazı diyebiliriz işte. And you don't judge it and you just let it happen. And, Yargılamazsınız, öylece bırakırsınız, oluverir. and then you come back to it and you look at it. And Sonra dönüp ona bakarsınız. he said ve the second stage was bu ikinci shaping. aşama, şekillendirme. What does this want to be? Bu nasıl bir şey olacak? And sometimes that's a matter of looking for the most interesting thing you said, O zaman orada şu da devreye girebilir. Orada yazdığınız en ilginç şeyi bulmak. or the thing you shied away from saying. Ya da utandığınız bir şey varsa orada onu görürsünüz. And then you start to write that part. Ve o tarafı yazmaya başlarsınız. And that's o kısmı. That is a form of editing. When İşte bu da bir editörlük şekli, düzeltme şekli. you're developing it, you're writing more in Geliştirirsiniz, places, fazlasını eklersiniz. Daha you're fazla. taking some things out, Bazı şeyleri çıkarırsınız. you're rearranging. Yeniden düzenlersiniz. And then the last stage is Ve what son aşamada şu ki, most of us think of as editing. biz buna editing zannediyoruz. Fixing the sentences, Ama bu işte cümleyi düzeltmek falan o kısım değil aslında editing diyor. you know, the spelling, İşte imlayı vesaireyi. It's Redakte dediğim şey. it's not a very good idea when you're inventing or shaping to Bunu go, yapmak, yaratıyorken ve şekillendiriyorken çok iyi bir fikir değil. to say to yourself, did I spell that right? Kendinize işte You know, şunu doğru mu yazdım, noktayı doğru mu koydum demeyin diyor. O does it have the right punctuation? İmlayı unutun. you don't need to think like that when you're Böyle inventing düşünmenize gerek yok yaratırken and shaping. But ve şekillendirirken. when a piece of work goes out into the world without you, Sessiz bir şekilde dünyaya kendini bıraktığında o kelimeler. writing is really for the eye. I mean, punctuation Evet, bu önemli diyor imlayı. Çünkü yazı göze hitap eden bir şey. Bu kısmı da önemli. and the paragraphs. Ve paragraflar vesaireler. So it's very, very important. O kısım da çok önemli kesinlikle. Some of us, when we get to that stage, have other people do that for us. Hatta birileri bizim için bunu yapabilir. O aşamaya geldiğimizde birinden destek de alabiliriz. And, you know, all these books, I thought my manuscripts were in perfect shape. Benim o kitaplarımın, taslaklarımın çok mükemmel olduğunu zannederdim. And then they came back from the copy editor. Sonra editörümden geldiğinde All these blue marks o mavi everywhere. işaretler her yerde. And
It was upsetting. Biraz sinir de bozucuydu o. But it actually didn't matter because Ama mesele değil ki. that was their job. Çünkü onların işi de o zaten. So you want the work you send out to look as clean as possible. Gönderdiğiniz işin olabildiğince tertemiz bir iş olmasını istersiniz tabii ki. But in the end, if they Ama like günün your sonunda work, nihayetinde işinizi beğendilerse yaptığınız şeyi they'll have somebody make zaten it bunu perfect. yaptıracakları biri vardır, onu mükemmelleştirecek biri. So the first two shapes are the ones the first two steps İlk iki aşama are the ones that I think are most important. en önemli olanlar olduğunu We've düşünüyorum. got to invent. We have Önce to, yaratmalıyız and we have to shape. ve sonra find it. şekillendirmeliyiz. What's the best shape for this work? Bu işin, bu çalışmanın en iyi şekli, en iyi hali ne olabilir? And this is very hard to describe. But Bunu tarif etmek de çok kolay değil. when you look into a piece of writing that you just created Az önce yarattığınız bir yazıya kendiniz dönüp baktığınızda and you listen to it ve ona kulak and verdiğinizde you register what seems to have meaning and what seems to be beside the point, o hangisi anlamda, hangisi konuyla bağlantılı değil, onu anlamaya gayret you ettiğinizde begin to see a shape. bir şekil vermeye başlamış olursunuz zaten. Where does it Şekli start? görürsünüz. Nerede başladığını, What's in the middle? orta kısmının ne olduğunu And how does it end? ve nasıl bittiğini. And it's really important to have what we call trusted readers, and it sounds like your groups are trusted İşte bu readers. noktada o güvendiğimiz yazarlar, sizin grup gibi, bunlar devreye girer, Because okurlar. sometimes we're really not the best judge of our own writing. Kendi yazımızın en iyi yargılayıcısı, en iyi şekilde değerlendireni olamayabiliriz. We say something really strange, Tuhaf bir şey and we söylemişizdir. think, oh, that's too strange. Bu çok tuhaf diyebiliriz. And then we read it with a group, and they go, Bir that is grupla okuduğumuzdaysa really interesting. onlar bunu ilginç bulabilir, sizin o garip dediğiniz şeyi. Or sometimes we think the thing that sounds most reasonable is the best part. En mantıklı kısım, En iyi kısmı zannederiz. en mantıklı kısmın en iyi kısım olduğunu zannederiz. When really the part that is very strange Ama o and en tuhaf olan kısım, is the most exciting. en heyecan veren kısımdır aynı zamanda. But what we learn when we look for the shape then Ama is şekillendirirken, şekle bakarken maybe we didn't trust ourselves belki de kendimize çok to güvenmiyoruz. examine that strangeness. O tuhaflığı değerlendirmekte kendimize çok güvenmiyor olduğumuzu görürüz. So I think that all of writing gets to be this kind of conflict between the practical, Tüm educated, yazıda bu çelişki ve çatışma olur. Bir taraf işte o pratik ve yazı kısmı, and what I would call the poetic or design o part of our mind yaratma, tasarlama ve şiirsel kısım. that puts the world together in a very different way. Dünyayı çok başka bir şekilde bir araya getiren taraf. So that to me is what editing is. Bence editörlük bu. And I have had the honor and opportunity to do shaping with a lot of people. Birçok insanla bu işi yapma şansı ve onuru yaşadım. And they will say to me, like somebody was writing the shape she chose. Bana şöyle bir şey derlerdi. Was, Mesela seçtiği şekil şuydu, biçim. Do you know the term hermit crab essay? Oh, yes. Okay, hermit demek? crab. So a hermit crab. Hermit crab gibi bir şekil seçtikleri olur. Bir yengeç türü. Kabuklu yengeç. Kabuklu Evet. yengeç. Yeah. Evet. Yazıda ne demek? And that's a very effective way to create something. Is Bu bir şey yaratmanın, şöyle bir şey yaratmanın çok etkin bir yolu. you kind of borrow the shape ahead of time. Öncesinde şekli alırsınız. So a student of mine decided to use her address book. Bir öğrencim mesela telefon defterini kullandı bunun için. And she wrote about the people that were in her address book. Ve oradaki insanlar hakkında yazdı bir şeyler. And some of them had moved, some of them had died. Bazıları ölmüştü, bazıları taşınmıştı. Some of them she just hadn't been in touch with for a long time. Kimisiyle çok uzun zamandır bağlantı kurmamıştı. So when you say a hermit crab essay, you're talking about taking a shape of something and using that to create your writing. Right. And the name hermit crab comes from a kind of crab O yengeç türü de ismini şuradan alıyor. Bu yazıyla that ilgili doesn't have its kısmında. own shell. It borrows different Kendi shells. kabuğu yok onun. Başka kabuklar alıyor ve öyle var ediyor kendini. And actually, I'm happy to tell you, I know the woman the writer who named it that. Ve bu kavramı, bu ismi Right. bulan kadını tanıdığımı söylemekten de çok mutluyum ayrıca. In fact, she's staying in my house while I'm here.
Ben buradayken o da benim elimde kalıyor hanımlar şu anda. And she told me that she sent out 2 manuscripts and written a lot of poetry. Çok fazla şiir yazmış bu sürede, bir de kendi 2 tane şeysinin yazısını göndermiş yayıncıya. So maybe when I get home, the vibes, her vibes will be there for me. Onun enerjisi, onun ışığı belki de. So this person who did her address book, it became very clear to me Bu telefon defterinin çalışan kişi bana şu çok netleşti. that the story she was telling, Anlattığı o hikaye that she didn't know yet, henüz de bilmediği. because she was just discussing her address book and all the people, Sadece göz geçiriyordu adres defterinden telefon defterine ve oradaki insanlara göz atıyordu. was at its heart about her relationship to her sister. And, Mesela kız kardeşiyle ilişkisinin zor olduğunu fark etti. and she asked me how I knew that. How did you know that? Ve bunu nasıl bildiğimi sordu bana. Right. The simple answer is, Aslında çok basit bir cevap. because I read your words. Çünkü sözcüklerin yazdıklarını okumuştum. But the other more complicated answer when we're shaping something is, where does my heart resonate with this writer? Where am Aslında I soru feeling şu, benim something? Kalbim bu yazarla hangi frekansta yaşıyor? Yani neredeydi? Senkronize oluyor. So then she moved from the hermit crab shape that she Sonra had, o işte yengeç şeklini bıraktı, o işi yapmayı, o şekilde yapmayı bıraktı. which she had adopted, Zaten ödünç almıştı onu. to keeping that, but some of the names in the address book just dropped out. O telefon defterindeki isimlerin bir kısmı kayboldu gitti. And then some of the places where she mentioned her sister, even though she was talking about somebody else, Kız kardeşinden bahsediyor, bazı kısımlar başka biri gibiydi ama kız kardeşiyle o bahsettiği got kişi bigger, daha da büyüdü ve genişledi. and it was a very successful essay. Ve çok da başarılı bir yazı çıktı sonra. It's a very back and forth Bu process. ileri geri bir iştir, gelgitli bir iştir. Yeah. But we can't skip inventing, Ama yaratım kısmını atlayamayız. and we can't skip developing, Ve o geliştirme kısmını da atlayamayız. and then the copy editing. Sonra geri kalan editör. So, do you know the feeling when you're writing that you're just pushing the words around O And- hissi bilir misiniz? Hani kelimeleri ittirirsiniz gibi bir şeyle Right. yazarken bir hissiyat. rather than like clay, like just Bir heykele şekil verir, bir seramik yapar How gibi I değil de describe that. ittirirken, Yeah. ittirir gibi. Very well. And when you're getting that, I'm pushing it around, pushing it around, İttirip it's still not duruyordum right. sanki ve yine de olmuyordu. Right. Yazıyordum. That's when you go back to the invention stage. İşte o zaman dönüp tekrar yaratım sürecine bakarsınız. And so you say to yourself, Kendinize de şöyle I dersiniz. just have to write more. Bunu yazmalıyım, daha fazlasını yazmalıyım. It might be a particular part of what you've Belli been bir writing. kısmı olabilir o yazının. It could be a scene. Belki bir sahne, bir mekandır. It can actually be nothing related to your work. Aslında işinizle ilgisi olmayan bir şey bile olabilir. It can just be looking out the window and describing what you see. Camdan bakıp ne gördüğünüzü yazmak da Just to olabilir get o. that feeling of flow. Sadece o back. akış hissini yeniden almak için. So writing isn't easy, Yazmak kolay değil. but the part that's not easy Ama yazmak kolaydır ama kolay olmayan kısmı şöyle. is shifting from what we know we can do with mastery Yetenek ve beceriyle ne yapacağımızı bilmekle to back to not knowing, to back to I'm just playing. ama hiç o bilgiyi doing bırakıp stuff. demin anlattığın sağ ve sol hikayesi gibi. Bütün o bilgiyi bırakıp akışta kalmakla ilgili iki ayrı mesele var. So it's always a back and forth between Gider gelirsiniz bu ikisinin arasında. a flowing effort, like in Bir revision, akışta kalma çabası ve and a generative invention effort. O yaratım ve oluşturma çabası. But when it gets so hard that just pushing things around and Bir not şeyleri feeling itirip right, duruyorsanız ve olmuyorsa then it's time to either write some more, biraz daha yazmalısınız get ya up and da, take a walk, ya da çıkıp yürüyün falan. because it's really true that changing our body, changing from sitting to O duruşumuzu standing, değiştirmek, pozisyonunuzu değiştirmek, oturuyorsak kalkmak, kalkıyorsak oturmak gerçekten indoors, yaratır. indoors to outdoors. İçerideysek dışarı çıkmak gibi. A lot of writers, women writers, Birçok kadın use yazar housework. ev işi kullanıyor bunun için. Something about It's like pathetic. Yeah. Çok acıklı yine Yeah. ama. clean up, Temizliğe kalkışıyorlar. sweep. You know, Süpürüyorlar evi falan. one of my early jobs in teaching was Öğretmenlik yaparken ilk işlerimden bir tanesi. directing a daycare center. Bir kreş işletmekti.
And half of that work was to Ve bu be işin yarısı the head teacher for 4 hours a day 4 saat. with 4-year-olds. Evet, 4 yaşındaki çocuklar 4 saat kalmak. Okay. And sometimes I needed a rest from them. Bazen tabii bir molaya ihtiyacım oluyordu o çocuklardan. And I discovered that if I started sweeping the room, Eğer odayı süpürmeye başlarsam şunu keşfettim. Odayı süpürmeye başladığımda they went off on their own and they played. kendi işlerine bakıyorlardı ve bana bulaşmıyorlardı. So it's a little like that. I mean, that's a Biraz da böyledir diyor yazı. some kind of metaphor for when it's too hard Bu bir metafor olarak görebiliriz. Bazen çok zorlaştığında her şey and you can't stand it anymore. ve artık da tahammül edemiyorsanız Walk or run or çıkın, sweep, yürüyün, koşun, konuşun, bir şeyler yapın. wash dishes. Bulaşık yıkayın. And it's actually years later Yıllar sonra şöyle bir şey okudum. I read a psychologist named Rollo May. Rollo May, you know Rollo May, hepimiz biliyoruz. And do you remember his book, The Courage to Create? Yaratma Cesaret kitabından bahsediyor. Do you remember that? Hatırlıyor musunuz diyor. He You know said, that, yeah. yeah, he said about Şöyle der. people who get stuck, not knowing where to go next with their Artık bir ideas, sonraki aşamada nereye gideceğini, sanatında nasıl ilerleyeceğini bilmeyen ve sıkışıp kalan insanlar would find that in the switch from intense hard work o yoğun çalışmayı değiştirip to relaxation, biraz da rahatlamaya geçmelidirler. the answer would come. Dinlenmeye. Ve o zaman cevap gelir. So I think it's the same for writing Aynı şey yazı için de geçerli bence diyor. in the shaping stage. If you're not O making, şekillendirme aşamasından bahsediyor bunu söylerken. if you're not making headway, Eğer ilerlemiyorsa artık move to relaxation. dinlenme kısmına geçin. Okay, is that good answer? I will take 2 questions 2 soru before we alacağım. go on a break. Sonra bir mola That's vereceğiz. okay. Fine. 2 soru alacağım, sonra da evet bir mola vereceğiz. Pardon. 2 kişiden soru alabilirim. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Hadi vardır ya. Hayır. Çok soru gibi değil de kimse bir şey sormuyorsa ben Tabii, tabii. merak ettim. Mesela bu dinlenme süresi çok uzarsa ve yerini vazgeçmeye bırakırsa. What if this relaxation gets long and it becomes like giving it up? You start relaxing and then you found yourself giving up. That's a very good question. Çok iyi bir soru diyor. Because Çünkü yazabilmenin bir tarafı da şöyledir. to move from that practical world O pratik, o baştan beri bahsettiği pratik iş to the world of bırakıp allowing all this ve kendi akışa kendini bırakmak. images and design and stuff come through Bütün hayaller ve gelen şeyler. is overcoming inertia, right? Overcoming ne dedi? Enerji, hareketsiz, atalet. Evet, tamam. Ataletin üstesinden gelebilmek. Evet. We have resistance to changing what we're doing. O yaptığımız şeyi değiştirmeye direnç gösteririz. So how to do that? Well, Peki nasıl yapacağız? reading something not your own, Kendinize ait olmayan bir şey, başkalarına ait bir şeyler okumak. reading work you admire Çok until hayran olduğunuz, sevdiğiniz bir şeyler you're okumak. in that zone and feel like writing. Yeniden o alana girersiniz ve yazısınız gelir. Setting timers. Kendinize bir That's it. alarm kurabilirsiniz bunun için. For me, writing prompts help. And one of the ones that I really use a lot Benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi for şöyle. myself Kendim bunu yapıyorum. is opening a book, Kitabı closing herhangi my bir eyes. kitap açıp, gözlerimi kapatıp, pointing to a word, bir kelimeye işaret edip bulup and making myself write something ve onunla ilgili bir şey because of that yazmak. word. O kelime. So they're just tricks to Böyle küçük oyunlar bulabilirsiniz. make you start again. And Tekrar once you start başlamanızı again, you'll be sağlayacak. okay. Ve başladığınızda da yeniden akıp gidecek. But I think part of not starting again Tekrar başlamamanın bir tarafında da şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. is because we're afraid we won't work it out. We won't be Çünkü able to. yapamayacağımızdan korkuyoruz, bitiremeyeceğimizden endişe duyuyoruz. So I think just by getting writing again, we get in the flow. Yeniden yazmaya başladığımızda ise Evet. yeniden akışa dönüyoruz, akışta kalmaya dönüyoruz. And another thing is just to trust, really trust that by walking away for a little while, Ve and şuna güvenmeniz gerekiyor. Gerçekten o işten uzaklaştığınızda, whatever that is, it could her be neyse o yapmakta olduğunuz şey, 3 hours, birkaç 2 days. saatliğine, 2 günlüğüne, her ne kadar sürecekse, by doing that, bunu yaparak when we come back, we döndüğünüzde have very fresh eyes. gerçekten daha böyle temiz ve dingin bir gözle bakıyor olacağız. And we see it differently. Ve than when- başka bir şey görmeye başlayacağız farklı. That's my best answer. Bu verebileceğim en iyi cevap. That is the way in which writing is hard. Because if you have İşte a lot of, bu zor kısımlarından bir tanesi. you have a job, you have a family, Çünkü işiniz var, aileniz var, you have interests, ilgi alanlarınız var. so it's hard. Zor. But nothing
nothing can't be in our writing. So sometimes starting from right now when I look out the window, Tam şu anda başlayabilirim. Şu anda tam da camdan baktım, şu anda başlayabilirim. what do I remember? Ne What do I hatırlıyorum, ne imagine? anlatıyorum, ne hayal kuruyorum. What matters to me about Benim what için I önemli see? olan ne, orada gördüklerimde önemsediğim ne. No matter how very strange it might Ne be. kadar da tuhaf olursa olsun istedim. Because one of the lessons in writing Yazıdaki derslerden biri şudur. is that the most particular to you, the Sizin most, için o en özel olan şey, if you write about it with specifics, onu belirli şekillerde yazdığınızda, that is the most universal. o aslında en evrensel ve herkese hitap eden hali de o. En kendiniz gibi yazdığınız hali. So another trick is Bu to da başka bir oyun. look at bir your work numara. and the work that's giving you trouble, and O sıkıntı yaşadığınız işe bir dönüp bakın. see where it got general, Nerede daha genelle hitap eder hale gelmiş? where you start summarizing, because you think someone will be bored, Özetlediğiniz yerler, hani birileri sıkılır diye kısalttığınız yerler mi? but what you're really thinking is, Ama gerçekten düşünüyorum. I don't know if I can get it right, or Oldu mu or bu acaba dediğiniz kısımlar? I'm afraid to sound this way on the page. Böyle de okurlarsa tuhaf olacak, So- kulağa garip gelecek galiba dediğiniz kısımlar. But we have to believe that what we've experienced, the way we see the world, Dünyayı nasıl görüyorsak ve deneyimliyorsak, or our characters, that if we can be specific and have them or us operate inside scenes that have furniture and skies and certain kinds of clouds and, you know, everything that we would want to put in a movie, that bir we would filme want to koymak see, istediğimiz her şey gibi yaşamdaki malzemeler, mobilyalar, eşyalar vesaireler. that's when we're really writing. Onlardan bahsediyor olduğumuzda hakikaten yazıyor oluruz. Her neyse o. Yani önünüzdeki pencere, yaptığınız iş vesaire. Size çok özel olan ama herkese hitap edecek olan şey bu. So back to inventing, when Şimdi you're, yeniden o yaratım kısmına döndüğümüzde you may put in way more than in the end you use. You know, not every detail is as weighted or as important. Sonunda kullanacağından daha fazla ayrıntı da koymuş olabilirsin. But it's very good to allow yourself to do ama that, bırakın kendinize bunu yapın. Bu iyi bir şey. Buna müsaade edin. because sometimes we have to do that in order for the very best images. Çünkü o en iyi To haline arrive. gelmesi için onları da yapıyor olmamız gerekebilir. So back to Ron Carlson, who says, Ron Carlson'a dönecek olursak, don't think, write. düşünme, yaz. Another thing he says, Bir şey daha söyler. his stories require inventory. He calls it inventory. Envanter listesi Envanter hikayeleri, gerektiriyor hikaye. hikaye malzeme envanter gerektirir der. The details, the Yani things. detaylar. Because you put things, you like kind of front load your writing with images, and then the ones that are important lead you somewhere. And Onları böyle ortaya döküyorsunuz, o imajları, görüntüleri ve olanları. Sonra o sizi daha önemli olan o yere doğru götürüyor. and really one of the very best ways to learn this Ve bunu öğrenmenin en iyi yolu bence, is your own response to other people's work in progress. başka insanların yapmakta olduğu işlere kendinizin sizin verdiğiniz tepki. Başkalarının yazılarına. Başkalarının yazılarına. So it's very important to read, of course. O yüzden okumak tabii ki çok önemli. But when you look at your work, your Kendi beginning work, işinize bak. right, Daha başlangıç aşamasında olan o yazdığınız şeye baktığınızda and you compare it to a beautiful piece of writing ve that you iyi love, bulduğunuz bir çalışmayla onu kıyasladığınızda one reaction ilk tepki, I want to kill myself. Yes. I can never do this. you know. Asla bunu yapamayacağım olabilir. That's not good. Bu iyi değil. So the better reaction Daha iyi olansa şu olması gereken. is to look into it as a writer would and say, Ona tıpkı bir yazarın baktığı gibi bakmak ve why do I love it so much? niye bunu bu kadar sevdim acaba? Ne var orada demek? What do I remember? I put the book down. Aklımda ne kaldı kitabı What do I bıraktığımda? see and hear Ne and taste görüyorum, and ne smell tadıyorum, ne duyuyorum, ne duyumsuyorum. and touch? Ve dokunuyorum tabii ki. And then when you go back to your writing and Ve you sonra kendi yazınıza döndüğünüzde, look at what you did that you yaptığınız şeye baktığınızda, prematurely judged, right? daha çok da olgunlaşmamış bir yargılamayla baktığınızda, Oh, look, I Aa, said bak. beautiful. harika Maybe demişim I ya. could say something different. Başka bir şey de diyebilirdim. Maybe I could show everything I saw Belki Evet. o gördüğüm her şeyi tam olarak gösterebilirdim. that made me say beautiful. Bana o güzel dedirten bütün o şeyleri de aslında oraya koyabilirdim diyebilirsiniz. What you want is to present it to the reader so that Çünkü- they can say to themselves, beautiful.
And soon, Okurlara da zaten güzel dedirtmek istiyorsunuz. Okurlara hissettirmek istediğiniz şey de bu. but when we're inventing, because we have both brains, Ama işte yaratırken o iki taraf birden çalışıyorken we rush. acele ederiz. A big part of developing something is to slow down. Oysa geliştirmenin ve yaratıma devam etmenin büyük bir kısmı aslında yavaşlamakla ilgilidir. And what we do when we slow down is we take the time to describe, not with words like beautiful and ugly and horrible. İyi, kötü, güzel, çirkin falan bu kelimeleri kullanarak değerlendirmemeliyiz o sırada. But with words like, Şöyle kelimeler kullanalım I'm looking mesela. out the window and I see skyscrapers. Camdan bakıyorum ve gökdelenler görüyorum. So I don't know, I have to make this up right now. Şu an yapmam gereken böyle bir şey çok emin değilim diyor. Like, the skyscraper was like a crooked needle piercing the sky. Gökyüzünü delen bir yorgan iğnesi mi diyor, öyle bir şey gibiydi. Eğri bir iğne. Eğri bir iğne. So you can decide what that means in the context of my story. Benim hikayeme bağlı olarak nasıl olabileceğini kafanızda tasarlayabilirsiniz. Düşünün. So, Wonderful. one thing leads to another. It's beautiful. İkinci soruyu aradan sonra alacağım. We'll take the next question after the break. So we will start the next session with a question and then So you we'll just go rest. from there. Şimdi saatimiz 10 var 12'ye. 12:05 geçe. Does that mean this is 15 over? dakika ara veriyorum. No, I don't know. Yapmam lazım kahveyi. You should... Bir soru var. O soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra da sizden bir soru alacağım. Someone has asked, does the... Yazmanın büyüsü, Evet. onu değil mi? Evet. Does Yeah. the magic of writing Related is to... it related to age? Yaşa falan bağlı mı? O And yazmanın büyüsü. experience and things you've experienced and lived. Hayata yeni atılan insana göre daha kolaylaştırır mı? Is it easier for someone with more experience to write than it is for someone who's had a life of experience? Another very good Tecrübeyle ilgisi question. var mı yazmanın büyüsü? Genel öyle bir şey değil mi sonra? I think of all the children I've taught, O and öğretmenlik yaptığım çocukları düşünüyorum. they're very poetic. Gayet de şiirsellerdi. So I would Şairane. say it's a very difficult question because Zor bir soru aslında bu. as we get older and have more experience, Yaş aldıkça ve daha çok deneyim kazandıkça we begin to have a richness bir zenginlik oluşur that içimizde informs our writing. ve yazı formuna dönüşebilir bu. But then you think back to when you're a child Ama çocuk olduğunuz zamanı bir düşünün, dönün. and the magical way children look at the world. Dünyaya onların o baktığı sihirli yerden, büyülü yerden baktığınızı bir hatırlayın. A poet I taught with had this example about children. Bir şiirimde çocuklarla ilgili böyle bir örnek vardı. So the little girl said to her father, Küçük kız babasına şöyle dedi. "Look, Daddy, there's a fingernail in the sky, in the night sky." Gece gökyüzündeki küçük tırnaklara bak. And the father would say, "Oh, don't be silly. That's the moon." Saçmalama ya, o ay dedi baba da. So I think we are born with a poetic Bence biz şairane olarak doğuyoruz aslında. Dünyaya öyle geliyoruz. ability or Böyle bir soul. yetenekle geliyoruz. Böyle bir ruhumuz var. And then for some of us, Bir kısmımız that gets kind of pushed down. o tepesinden basılan ve baskılanan kısımlarımız. So I don't think I can say the answer. I don't know. Buna bir cevap tam veremiyorum, bilemiyorum. Sometimes we how Buddhists talk about beginner's mind. Budistler o acemi zihninden bahseder ya, bir şeyde çırak ve acemi olmanın nasıl bir şey olduğundan. So I think the trick is to keep beginner's mind Bence işte o çıraklık ruhunu hiç kaybetmemeliyiz. even as you have more and more experience, Çok daha deneyim kazanmış olsak dahi öğrenciliği bırakmamalıyız. and trust that your experience will give you a lot to write about. Deneyim size yazacak bir sürü malzeme verecektir, evet. But it's not necessarily it's not something that the writing part of us is there to be crafted. So as we get older, if we Ama orada deneyim size malzeme verecek ama bizim büyümesi ve şekillenmesi gereken taraf yazan kısmımız değil. Deneyimler sadece malzeme olarak işinize yarayacaktır. and we spend more time honing the craft, Ve then ona şekil vermekte daha çok zaman geçiriyor oluruz. we probably have more access to the parts of ourselves that we want to write about because we have more of the skills we need
to get that on the page. Ve o yazmak isteyen kısmımızla daha kolay bağlantı kuracak hale geliriz ve sonu kaçırdım. So that's, but I think that we have to trust that goes back to the question of who are you? Tekrar o soruya dönüyoruz işte. Kimsin sen? Sometimes if you look back, Bazen geçmişe way baktığınızda, back, bayağı geçmiş ama, you see who you are. gerçekte kim olduğunuzu görebilirsiniz. So I've written a number of, well, two of these books here, and there was one over here. Birkaç kitabım var. İşte could burada da bir call them tane var. Instructional how-to books. Bunlar böyle yol gösteren rehber kitaplar. And then other books are prose or poetry. But Diğerleri de şiir kitapları. the instructional books, O daha bir rehber kitap alttaki. my aunt was recently moving from a New York Manhattan apartment. Teyzem New York'ta Manhattan'da bir daireden, It was big, to büyük something bir yerden smaller. küçük bir yere taşınıyordu. And she sent me Bana this birthday card I had written for her when I must have been about 8. Yaklaşık 8 yaşlarında falanken ona yolladığım bir doğum günü kartını yolladı. And the birthday card is called How to Have a Happy Birthday. Doğum günü kartında nasıl mutlu bir doğum günü olur yazıyordu. And it gives her the steps. Ve ona adım adım anlatıyordu. So it's just funny. You go back to your younger years and you Komik see işte küçüklüğünüze dönüp baktığınızda da gördüğünüz şey you were born with some craft already. bir beceriyle bir yetenekle aslında dünyaya And then as you get geldiğiniz. older, you Ve get better büyüdükçe, at it. yaş aldıkça onda daha iyi hale gelmeye And you başlarsınız. take on Ustalaşırsınız. bigger subjects. Ve daha büyük konulara el atar olursunuz. I think that maybe with age, Bence you stop yaşla caring so much about what other people diğer think. insanların ne düşündüğünü takmayı bırakıyorsunuz bence yaş aldıkça diyor eşim. Maybe that's the one plus that I see Belki in de bu da myself. artılardan biridir. Kendimde bunu görüyorum. I think that can happen, Bu da mümkün evet bence. but there are some obstacles to that, Ama orada bazı engeller de var. such as Şu mesela caring what publishers think, yayıncıların ne düşündüğünü bu sefer Caring, umursuyor olursunuz. what your children think. Çocuklarınız ne düşünecek umursuyor olursunuz. So I do think that that's a wonderful thing to work on, Bunun üstüne çalışmak önemli bence. Harika bir şey. is to trust that what we have to say is significant and important. Önemli ve kayda değer olan şu. And we have to write it anyway, and then we can decide what to do. I mean, I get questions. Onu yazıp ortaya çıkarmalıyız. Sonra onunla ne yapacağımıza karar veririz. I get questions a lot. Şöyle sorular çok gelir bana. What should I do with my journals? I don't want O anyone to read. günlüklerimi ne yapsam diyorum mesela. Bu sorular gelir bana. Those are very personal Çok decisions. kişiseller ve bunlar çok kişisel kararlar. Nobody can answer them for somebody else. Bunu kimse bir başkası için yanıtlayamaz. But I do think Ama ben şöyle düşünüyorum kesinlikle. that when all is said and done, Her şey söylendikten having sonra revealed who you are and what your life experience was is helpful, more helpful to others than it is a hindrance. We're just so afraid, even as older people, that our children will discover we had these o romantic içimizdekileri affairs. dökmek son derece kıymetli ve önemli başkaları için de ama biz yetişkin insanlar, daha yaş almış insanlar olarak bile çocuklarımızın mesela o romantik ilişkilerimiz gibi şeyleri yazdığımızda okumalarından endişe duyabiliriz. But maybe Ama belki de it'll give our children permission to accept who they are and what they've done and what they've experienced. çocuklarımıza da kim olduklarını ve ne deneyimledikleriyle yüzleşme fırsatı verecek olan da belki budur aslında. So I would probably be in favor of not worrying. Ben endişelenmeme tarafında olurum. Onu tercih ederim açıkçası. But again, it's a personal decision. Ama bu çok kişisel bir karar gerçekten. Sizlerden bir soru daha almak istiyorum. Kendi yazınızla doğrudan ilgili, tıkandığınız yerden ilgili de soru olabilir demişti Sheila. Evet, tamam, sorayım. There you go. Bende şöyle bir problem oldu. Özellikle 3 basamaktan bahsetmiştiniz. You were talking about that Birinci 3 basamak steps. da çok eğlenceli. İkinci First one is basamak da funny. çok Second eğlenceli. one is funny too. Yeah, enjoyable. Ben şeyi yapıyorum bazen. Mesela 6-7 tane hikaye oluşmaya başlıyor. Odaklanmaya There are many zorlanıyorum. stories Tamamlamak starting at the konusunda. same time, like 6 or 7 stories. Verebileceğim bir tavsiye var mıdır? So, Yani, so it gets difficult for me to Concentrate. concentrate on just one. Evet. So, what would you recommend about this? You're lucky. Şanslısın. I think there are people who work on more than one story at a time. Çok insan birkaç hikaye üzerinde aynı anda çalışıyor olabilir, olur. Are these stories from life? Bunlar yaşamdan kopan yaşamsal hikayeler mi? çoğunlukla evet. Yeah, mostly yes. Mostly. So is there anything the same about
them? Onların arasındaki benzerlik ne? Ortak noktaları ne? Var mı böyle bir şey? Bence I think. toplum baskısı olabilir. Toplum baskısı olabilir. Evet. Birisi bunu benim için çevirebilirse. Social pressure. Evet. Kendin olmayı nasıl About being yourself, finding Özellikle yourself. kadının konumuyla ilgili. About being a çocuğun woman konumuyla ilgili. and Ortak, having hepsinin a ortak child. noktası bu. The common thing is about this. Being a woman, having a child. So if Social pressure. you had what we call a working title, Bir çalışma başlığı dediğimiz şeyin olursa, doesn't have to be the actual ultimate title, but just nihayetindeki başlık bu olmayabilir, evet, ama something for you. bu sadece senin için, bir başlık altında toplaman için. To say all of these stories Tüm bu belong hikayeler together. şu şekilde birbirlerine aitler, şu noktada birleşiyorlar. So it could be social pressure, İşte o toplumsal baskı ya da her neyse bir başlığın altında birleşmeleri. or some phrase that works for you. İşte senin işine yarayacak ifade her neyse orada. I think that would make you feel better as a writer, Böylece bir yazar olarak daha iyi hissedeceksin that you're bence. not so scattered. O You're kadar da parçalanmış bölünmüş falan değilsin aslında, You're onu actually göreceksin. writing bits and pieces of Parça parça yazıyorsun, o tekil, o yekpare şeyi parça parça yazıyorsun sadece. So my advice would be keep writing them Bence devam et bu şekilde yazmaya. and then go back Sonra dön, as you feel like it canın istediğinde. and look at some of the earlier ones Önceden yazdıklarına bir bak. and see if you want to shape and develop and edit them. Bakalım işte onu şekillendirip geliştirmek ve edit yapmak istiyor musun? Bir bak bakalım. There are a lot of samples Bir sürü şöyle taslaklar var. in US publications Amerika'daki yayıncılıkta of şöyle people who are taslaklar var. writing what we're calling fragmentary writing. Ne diyorsun buna? Parça yazılar yani. Parçalanmış ya da parça parça yazılar. So it would be a line and then a paragraph and İşte bir then dize, bir satır, bir a paragraf, story. belki bir hikaye. And they're put together because they belong together, Bir araya getirirler çünkü birbirlerine aitlerdir onlar. because it's an examination of a particular thing. Like Belli bir konuyu değerlendirip üzerine düşünmek üzerine olmuştur, ortaya çıkmıştır. when you go back and you look at some of your work, you might go, you know, that paragraph's so great. That's all I need from Dönüp that one. bakarsınız o bütün o çalışmaya ve dersiniz ki şu paragraf çok iyi ya, bana sadece bu lazım. And then you'll see a longer story, you go, Ya da uzun bir need hikayeye that whole bakarsınız. story Bunun here. tamamına ihtiyacım var. Burada lazım dersiniz. but it's too early Ama çok probably erken. to make those decisions. Bu kararları vermek için şu an çok erken olabilir ama. Does that make some? Oldu Will that mu help? cevap diyor, işine yaradı mı acaba? Biraz. Kind of like, yeah. Biraz. So I think the important thing is not to judge. Önemli olan asla yargılamamak. Belki problem şu olabilir. Maybe the Ben problem is süreçteki o mutlu ve başka bir akışta olma kısmından kopmakta belki zorlanıyorum. I guess it's difficult for me to finish the flowing part. I want to stay there and not get to the next stage. I guess this is my difficulty. Which part? Bir daha söyleyeyim. Wanting Ben to de stay in the anlamadım. first part. Inventing. İlk bölümde kalmak istiyorum. Onu seviyorum. O Hikayeyi eğlenceli diyor. oluşturmayı ve olay örgüyü oluşturmayı seviyorum. Ben kurgu yazdım. I'm writing fiction and I like creating the stories, but I don't like. But she said they were from life. Paket haline getirmek mesela benim için yok. Ama başta Onun yaşamsal şeyler dedi, kurgu diyor şimdi dedi. Oraya bağlayamadı Sheila. Ama yani hepsi kurgu yazdıkları. All of them are fiction, she says. Arkadaşlar, Uh-huh. hani kafamda o filmi bitiriyorum. Şey de yapıyorum fakat çok iyi paketleyemiyorum. Hep başka bir şeye geçiyor. Ayrı ayrı hikayeler. Evet, hepsi ayrı ayrı hikayeler. They're separate stories that What I she's saying can is she has bits and pieces. I understand that they come from experience, but they're shaped as fiction. And then she likes doing the fiction, the flowing part. Then afterwards, she doesn't like going back and looking at them. So have you shared the flowing parts with other readers? Peki bu akışta yazdığın kısmı diğer başka okurlarla hiç paylaştın mı? Evet. Yes. And what do they say? Onlar ne dedi? Beğendiler. They liked it. Bence Deniz dediği çok önemli. What you said a few minutes ago, maybe it's just too early. Belki de çok erkendir buna bakmak dediği kısım bence önemli diyor eşim. On the other hand, if Öte they, yandan eğer when you say they liked it,
did they have questions or did they just take it in and like it? Yani sevdiler derken üstüne bir şeyler sordular mı yoksa Ben de şöyle problem oldu. Ben daha önce senaryo üzerine çok çalışıp sonra kitap yazma üzerine yoğunlaştığım için nasıl diyeyim? beğenmeleriyle ilgili bir şey sordu. Bence oradan cevaplarsan Evet, akacak. yorumlar. Beğendiler ve sadece durdu mu? Hayır, Yani tamam. sorular soruldu. They asked questions, she says. Did you write the questions down? Soruları yazdın mı bir yere? Bir kısmı. Some of them yes. Do you have answers, do you think? Buna cevapların var mı peki? Düşündün mü üzerine? Evet. Yes. And you don't want to answer those questions? O soruları cevaplamak isteyip istemiyor musun peki orada sordukları şeyleri? Ne kadar çok soru sorulursa o kadar mutlu olurum. The more Çünkü questions, the more, the happier I get. That means they're interested in the context. Yeah. So I'm trying to figure out why you think they're not finished. Şunu anlamaya çalışıyorum. Niye bitmedi diyorsun? Bitmediklerine nasıl kani oldun? Orayı anlayamıyorum diyor. Sizle konuştukça olabileceğini düşünmeye başladım. While I'm talking to you, maybe it's just because I want it to be perfect and it's not possible yet. Well, yeah. Wanting things to be perfect İşlerin doesn't really help us. mükemmel olmaz. Mükemmeliyetçilik bize faydalı bir şey değil. Bize yardımcı olmaz. I think what was just said about too early. İşte o çok erken dediği şey o. I think we have very unrealistic ideas about what our finished product will look like. O son biten işin nasıl olacağıyla ilgili çok gerçeküstü fikirlerimiz var bence diyor. Because of all our reading. Çünkü çok okuduğumuz için öyle bir gerçeküstü fikre kapılıyoruz. So if you think of yourself as more experimental, daha böyle deneyimsel bakarsan, it could help. So that you're yardımcı not olur. trying to be perfect. Mükemmel olmaya falan çalışma. Unless you have an idea, a firm idea of what to you would make it feel perfect. Senin için onu mükemmelleştirecek olanın ne olduğuna dair çok kas katı bir fikrin yoksa tabii. I would like to ask you about this book. Bu kitapla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Maybe first tell us about the writing process of this book. Önce bu kitabın yazılış sürecini biraz anlat istersen. Start writing this book. And my experience, and I'd like you to touch maybe a little bit on this, is in reading this book, and I wrote to you about this. Bu kitabı okurken sana yazdım. Ben de şöyle bir şey hissettim. When you wrote about your son's death, I didn't Oğlunun cry. vefatından bahsettiğinde ben When you ağlamamıştım. wrote about your father's death, Ama babanın I vefatından couldn't stop bahsettiğinde ise ağlamam dinmemişti and gözyaşlarım. it shocked me that I didn't cry at your son's death. Ama şaşırdım Then I yani realized niye there's oğlunun something there. vefatına ağlamadım da babanınkine That's ağladım. okay. Tuhaf Every bu. question is okay. All right. Well, let me just start by saying that Şöyle başlayayım. this is a prose memoir. Ne demek bu? But şiir ama hani uzun şiir, prose, Anlatımsal şiir. anlatımsal şiir, anı kitabı. Bir anı kitabı ama şiir formunda. Keep turning to poetry. So most of it is, prose, Böyle. narrative. But the subtitle is Turning to Poetry in a Time of Grief. Yaz döneminde şiire dönmek kitabın adı. Because that's what I did. Çünkü ben öyle yaptım. And so my son was 25, he was Oğlum 25 snowboarding. yaşındayken kayak yapıyordu ve And he went airborne into a tree. bir ağaca And he was declared brain dead. beyin ölümü So gerçekleştirmiş. the facts of his life at that point were he Yaşamın o was sıradaki to gerçekleri be şuydu. married in 5 months. O sırada evlenmek üzereydi 5 ay içinde. He was on a ski trip with his fiance's family. Nişanlısının ailesiyle bir seyahattelerdi. And we were all far away Hepimiz de ondan uzaktaydık. because he was in Colorado. We Biz were in Washington. Colorado'daydık. Colorado, biz Washington'daydık. Tatildelerdi. So that is my book starts Kitabım şöyle in başlıyor. the hospital room that we had flown to, O aceleyle gittiğimiz hastane And odasında. seeing him on life support, O seeing his yoğun fiancé bakımda, yaşam destek ünitesindeki rubbing halini his- görüşüm rubbing ve his- nişanlısının ellerini okşadığı anla başlıyor. and his mother-in-law to be Kayınvalidesi there, sad and çok supporting her daughter. üzgünlerdi. So, what do you want me to talk about? First of all, it took 7 years for you to start To writing. finish. 7 yıl Finish it, sürmüş yes. o noktadan tekrar yazmaya başlamam. So- 7 yıl. Bitirmek bu kitabı. Yeah.
kitabı bitirmek. So you want to hear about the process? Sürecini Yes, anlatayım. And then that thing about my father. Yes. Okay. So I had been teaching Öğretmenlik yapıyordum. part-time at a Yarı zamanlı university bir near where I lived. üniversitede. And I had been editing, Bir yandan da editörlük işleri yapıyordum. inventing, shaping, and editing, Tam o işte aşamalardan. helping people who were applying to graduate school do that for their application essays. Başvuruları için bu tür metinler yazması gereken öğrencilere bu aşamalarda destek veriyordum. But when this happened, Ama bu olduğunda, bu I olay, couldn't do any of those things. hiçbirini yapamaz oldum. I'm going to cry talking about this. Is that okay? Biz de Yes, it's öyle. okay. So I wrote, and because that's what I knew how to do. And just Yapmam gereken buydu. Buna mecburdum. Yazmaya başladım. previously, just before this had happened, Bu olay gerçekleşmeden az önce, kısa bir süre önce. I was teaching a class called Poetry for Non-English Majors. İngiliz... Ben de daldım. Just in So case. pretty. Poetry for engineers, poetry for pre-med. İngilizce alanının dışındaki insanlar, işte doktorlar, mühendisler vesaire, onlara şiir öğretiyordum. Edebiyat alanının dışındaki insanlara. So I was using a book called Şöyle bir kitap kullanıyorduk orada. How to Read a Poem Bir şiiri, Okumak. and Fall in Love with Poetry bir şiiri okumak ve ona aşık olmak diye bir kitap kullanıyordum. by a poet called Edward Hirsch. Edward Hirsch adında bir adamın, bir şairin kitabı. And he had many poems, famous poems in there. And Çok da ünlü şiirleri vardır. some I had not read before. Bazılarını daha önce çok And he okumuştum. discussed these poems and the meaning to them in his life. Bu şiirlerden bahsediyordu ve bu şiirlerin onun yaşamındaki yansımasından ve anlamından bahsediyordu kitapta. And one of those poems Bunlardan bir tanesi şöyleydi was mesela. a very famous poem by Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop'ın bir ünlü şiiri. It's a villanelle called The Art of Losing. Kaybetme sanatı. And that obviously was a good poem for me to be reading. O sırada okumam iyiydi bence o şiiri. But one of the things Edward Hirsch said about that poem Fakat Edward o şiirle ilgili şöyle bir şey söyledi mesela. was that the form of it, the villanelle, is very important for retrieving loss. Kaybı yeniden açığa çıkarmak ve oraya dökmek için iyi bir yol olduğunu söyledi o şiirin ve o şiir türünün. So in one way of thinking, it was so current, I didn't need to retrieve it. It was there. But Bir yandan bakınca çok tazeydi acım zaten ve onu yeniden ortaya çıkarmaya falan ihtiyacım yoktu. as you know, as writers, Ama yazar olarak bilirsiniz siz de işte what happens to us in the quotes real world gerçek dünyada, hani o gerçek dünyada başımıza gelenler doesn't mean we've really incorporated it, right? ona tam olarak Onun içimize sindirdiğimiz anlamına gelmiyor. gelmez. And that's what writing does. Ama yazı bunu sağlar. O sindirilmeyi yazıyla sağlayabiliriz. So I wrote a villanelle Ben de öyle bir şey yazdım. about my son. Oğlumla ilgili. And it's a that Bir is format complicated. dedi. It's a form that has a certain line length per stanza. Belli işte heceleme ve uyak gibi kuralları olan bir form. Değil mi? A place where end rhymes come and a place where you take one of the lines. Bazı from one stanza. yerlerde kafiye var, diğerinde yok, atlıyorsun. Bir format. So if you look it up, you'll find it, and Araştırın bir bakın anlarsınız. Tam you'll find açıklayın. Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop'un And if kilere you put my bakabilirsin. name in, and the name of the poem is actually the name of the book, A New Kitabın adı Theology, aynı zamanda şiirin de adı. you would find mine too. Benimkini de bulursunuz. So the act of I don't usually write in form. I write in free verse. Ben öyle bir form ve bir format takip etmem. Öylesine geldiği gibi yazarım. But because Edward Hirsch in his book had taught me Ama Edward Hirsch ve o kitap bana şöyle bir şey öğretti. how to value the villanelle, O formatın böyle değerini anladım. O şekilde yazmanın kıymetini. I tried it. Ve denedim. But it was hard. So Ama I zordu. had Elizabeth Bishop Bir here, tarafta o kadın vardı, Elizabeth Bishop ve şiiri. and I had my paper here, Ve benim kağıdım da bu tarafta. and I had to keep checking back Dönüp dönüp kontrol ediyordum. for that rhyme pattern. Tam o kafiye örgüsüne ve dizelere falan dönüp kontrol ederek gidiyordum. That repeated lines, how they went, Tekrarların nasıl gittiğine bakıyordum. and I found it truly gratifying
to be able to do what I believe he meant by retrieving lost. Onun tam da o acıyı yeniden çağırmakla ilgili kastettiği şeyi yapıyor olmaktan şükran ve gurur duydum. Because there's something really important about writing poetry and about writing anything really. Şiir yazmak aslında her şey yazmakla ilgili şöyle önemli bir şey var ki Is that you learn something new. yeni bir şey öğrenirsiniz. Something that you would not have thought of unless you were writing. Yazıyor olsaydınız hiç de yazmıyor olsaydınız öğrenmeyeceğiniz bir şeyi yazarak öğrenirsiniz. So if I can find it quickly, I'll read you the last line of the poem. Bulacağım şimdi o şiirin orijinalini diyor. I really don't know where. Bulmasa da çevirmesek mi şiiri? We cannot translate the Okay. Son satır okuyacağım. All right, so this is the very last stanza. So it has some of those repeated lines in it, some of the lines that Bazı şeyler tekrar ediyor. Kafiye var çünkü. Arada tekrar eden dizeler var. I know that he is far. Uzakta o biliyorum. And he is here. Ve burada aynı zamanda. And he is holy. Ve kutsal. Under sun, güneş altında. I feel the energy it takes to come away from God. O Tanrı'dan gelen o enerjiyi hissediyorum. Who has no likeness of a body. Onun bir bedeni, bir vücudu yok. And has no body. Hiçbir şeye benzemez. Bir bedene ya da bir vücuda benzemez. Who is in my dreams. Rüyalarımda o. The dreams. Bana bahçeleri getiren rüyalarda. That bring me gardens. Çat pat. Yeah, I did it, I guess. Did you do? Okay. So what I learned there is part of retrieving Burada loss şunu öğrendim. O acıyı getirmek, ortaya koymak. is to keep that person with you. O insanı da yanınızda taşıyor olmak anlamına geliyor. So that was really important to me. Bu önemliydi benim için. In the book, it comes later, but that's what books are like, aren't they? Kitapta ortalarda ama aslında en önemli kısım buydu benim için. So the process of writing the book Kitabı was yazma süreci şöyleydi. to begin new poems, Yeni şiirlere başlamak. because that's what I do. Çünkü öyle yapıyorum. That's what I call my homepage. O benim ana sayfam, ana işim bu. And then it was to write personal essays, Sonra kişisel denemeler yazmak. because that's the other thing I do. Bu da yaptığım ikinci bir şey. I did send the poem to be published, O şiiri yayınlanmak üzere yolladım. and it was. Ve yayınlandı. I did not send the essays to be published, O yazıları, kişisel denemeleri yollamadım. because I thought to myself, Şöyle düşündüm who kendi wants to kendime. read these? Bunu kim okumak ister ki ya? They're very sad. Çok üzgünler, yas dolular. And then my writing group, which I returned to, O dönüp birlikte çalıştığımız yazı grubuma baktım. and I brought them because it was the only writing I had. Onlara bu yazıyı getirmişim çünkü yazdığım başka bir şey de yoktu. And one of the people in that group Gruptaki biri şöyle dedi. started asking me if she could send those essays O yazıları bir yerlere gönderebilir miyim diye sordu. to her sister. Kız kardeşine mesela. She thought would be helped by those essays. O konuda yayınlanma sürecine destek olabilecek bir. Pardon, ona duygusal anlamda destek olabilecek biri olduğunu düşünüyor. Yani kız kardeşine faydası olduğunu düşünüyor yazıların. But I still wasn't ready Ama hazır değildim to buna. try to publish this book, Yayınlanmasına denemeye hazır falan değildim henüz. because that's how we are about our own work. It's like, okay, you can show it to your sister. I hope she likes it. Hope it helps. Böyle iyileştiririz işte. Kız kardeşine bir gönder bakalım. Belki Evet. işine yarar ama So then there was in my town, there's a place called the Port Townsend Marine Science Center. buna ne diyeceğiz? Port Townsend yaşadığı şehrin adı. Marine Deniz Bilim Marine Science Center. Evet. Bilim Merkezi. Denizcilik Bilim Merkezi. And when my son died, Oğlum That vefat was- ettiğinde he loved the Northwest waters. He o loved suları, o sailboats. oraları çok severdi, tekneleri. And he had done a project, a pretend, he was becoming an architect. And Mimar olmak üzereydi ve şöyle bir proje vardı kafasında. he had to have a big project, and he made his project about remodeling that science center. O merkezi yeniden modelleme, yeniden yaratma üzerine bir projesi vardı. So my husband suggested that, people want to donate money in his name, Kocam şöyle bir şey önerdi çünkü insanlar onun adına bağış yapmak falan istiyorlardı. that they donate to the Port Townsend Marine Science Center, Oraya bağış yapabilirler dedi which has a kocam. lot of programs to teach children about marine life. Ve çocuklara da deniz bilimiyle ilgili bir sürü şeyler öğreten bir yer orası. So now I have to remember why. Şimdi neredeydim What was onu the dönmeliyim. question? Nereden başladım? This is important to know, but now I forgot the question. Unuttum, soruyu unuttum. Oh, right. Yazı süreci, tamam dönme. When I was in college, but I will remember this. Üniversitedeyken Somebody told me
the way I thought and talked was scatological. Which Ne is demek bu? Dağınık yani her Yeah. yer. Konuşma ve yazı And şeklinin I bir think dağınık that olduğunu söylüyor. that's what writers do actually. Aslında they yazarlar think bence about böyle many yaparlar. things. Bir sürü şeyi aynı anda düşünürler. And they pull it all Sonra in. onları toparlarlar. So now I'm going to pull it all in. Şimdi toparlıyorum. Ben de. Eventually, this is years now since I had written the essays in my writing group. The Nihayetinde. the woman who raised funds, the fundraiser for the Oradaki geliri toplayan, gelir oluşturan kadın. for the Marine Science Center, asked if she could interview me about my son because they had Benimle bir established röportaj yapmak istedi oğlumla ilgili olmak hakkında. because the center had established a scholarship to their day Çünkü camp o işte kampları için bir burs geliştirdiler. in his name. Oluşturdular oğlumun adına. Ve o yüzden de benimle bir röportaj yapmak istedi. So after that interview and O röportajın ardından after the article she wrote, ve o yazdığı yazının makalenin I ardından thought, you know, what if I did publish it ya yayınlasaydım ne and olurdu gave diye the düşündüm. proceeds to the day camp? Ya yayınlayayım ve gelirini de oraya Right. bağışlayayım diye So düşündüm. then I had a purpose, İşte bir amacım oldu böylece. and that's what I did. Ve böyle And, yaptım. so the process from writing it to publishing it, different things. Yazma ve yayınlama tamamen birbirinden farklı süreçler. I had to write the poems. Yazmak zorundaydım o şiir ve I had şiirleri. deadlines from my writing group. I Yazı had grubum için belli have teslim work. tarihlerim vardı, yapmalıydım onları. and then I had the idea that this could be useful for more than just one person. Sonra da şu fikre kapıldım. Yani o tek bir insan dışındaki insanlara da faydalı olabilir bu yazılar. But an interesting thing about the process here is then I really Süreçteki got şu ilginç şey bence şu. to work on making it whole, one piece. Onu bir araya getirmeye ondan sonra bir bütün yapmaya başladım. So I showed that manuscript to my husband, O taslağı eşime okuttum. and his very first reaction after reading all the İlk pages tepkisi şuydu. was, "Where is everybody? Herkes nerede? Bunu geçen sefer de söylemişti. We were all there." Biz de oradaydık. Biz de o acının içindeydik. From being at his deathbed to burying his ashes. Yattığı, öldüğü yataktan gömdüğümüz yere kadar bütün süreçte biz de vardık. Biz neredeyiz? Why aren't we in the book? Neden kitapta yokuz biz? Well, I felt a lot of things. I felt horrified, like maybe Önce I bir was selfish in me. korktum. Acaba bencillik mi yapıyorum dedim. But I realized very quickly there Ama was a şunu da reason fark they ettim. weren't in that draft of the book. It was because this whole book was a way of me finding some peace. Bu benim kalbimi sakinleştiren ve rahatlatan şeydi. O yüzden böyleydi kitap. And that didn't include them. Ve bunun içinde başkaları yoktu. Sadece ben Not that they vardım. weren't important in my life. Önemli olmadıkları için falan değil ama bu bana ait bir Not şeydi. that he wasn't very supportive. Ya da during bana the time destek after. olmadığı için falan da değil. But to find the inner Ama o thing that I içindeki needed, şey, bulmaya ihtiyacım olan şey it was about my journey. benim yolculuğumdu. But one of the things you learn about writing Yazı ile ilgili şöyle bir şey is that it öğrenmek is done in lazım. layers. Katman katman yapılan, açılan bir şeydir. So I went back to the beginning Şimdi başa dönüyorum. and I remembered them. I Hatırlıyorum, remembered bakınca hatırlıyorum oradalardı. that they were in the room with me, Odada yanımdalardı. that these things were said. Şöyle bir şeyler It's söylendi, just- yapıldı. Bir şeyler oldu oralarda. It was very easy to do that because Kolaydı bunu my yapmak basic şimdi. need Çünkü o temel ihtiyacım was satisfied. I had tatmin done, olmuştu artık. Yeah. O yüzden onlara dönüp oradaki varlıklarına bakabilir hale geldim. so then I could do more people in there. And Ve I insanları think ekleyebilir oldum. it's more helpful and more successful with everybody in the book. Herkes olduğunda kitaba tabii ki daha başarılı ve iyi oldu. But I couldn't do it all at once. Ama hepsini aynı anda bir seferde So- bunların hepsini yapıyor olamazdım. Sometimes we have to write the way we write Nasıl geliyorsa and- öyle yazarız and do bazen. the rest later. Ve geri kalanını da sonra yaparız. So in answer to your question Soruna about gelecek olursak, why did I not cry, neden ağladım? I don't know for sure, but I know that my dad died 6 months after my son died. Babam oğlumdan 6 ay sonra vefat etti. And a thing that he said to my cousin Kuzenime şöyle bir şey söylemişti. at my son's services, Cenaze so sırasında. that was 6 months before he died, Yani ölmeden 6 ay and he önce. was ill with Parkinson's disease. Parkinson hastalığından müzdaripti. He had said to my cousin, who told me, Kuzenime bir şey söylemiş. Kuzenim de bana anlattı. it should have been me. There's something very sad about that. Yeah. And I think that's fine. Thank you.
Because I could tell you this whole story holding my tears in. But remembering that. Bunları gözyaşımı tutarak da anlatabilirim ama. You could hold a lot in until you can't. Çok şey içinde tutabilirsin ta ki tutamayana kadar. Oh. I translated what you told Yeah. me. She can't translate right now. So, and when you're writing, you'll find this. I think sometimes you can be writing something so sad. Bazen çok üzücü, çok üzücü bir şey yazarken bulabilirsiniz Everybody's kendinizi. But you're not crying. You're in some sort of flow, some sort of... Ağlamıyorsunuzdur belki o sırada, Thing that's happening akıştasınızdır, to bir şeyler you. oluyordur size. And the crying comes later. Ve ağlama sonradan gelir. Like right So, now. Yeah. And I think another thing about this book is... Bu kitapla ilgili bir şey daha var. I told you the personal journey that I was on, which was... Yaşadığım kişisel yolculuğu anlattım şimdi size. But when people were reading the Ama book, insanlar kitap okurken they would say to me, bana şöyle dedikleri oldu. I never knew your son, but now I do. Oğlunu hiç tanımıyordum ama And I artık reread the tanıdım. book and I went, oh my goodness, he's in this book. I resurrected him. My way for finding Böylece peace. onu kitaba ekledim ve onu yeniden Was dirilttim to ve resurrect var him. olmaya devam etti böylece. So I think that when some people read the book, you're reading my son. And he's Okuduğunuzda very alive. oğlumu okumuş oluyorsunuz ve canlı olmaya, yaşamda olmaya devam etmiş oluyor böylece. So that although it starts on a sad place, because Üzgün bir noktadan başladı evet ama on life support, in order to find my way, I had to remember all 25 years of his life. Bütün o yaşadığı, hayatta olduğu 25 yılı tek tek anmak ve hatırlamam gerekti yolumu bulmak için. And so the way I describe this now is Şimdi şöyle tarif ediyorum o dönemi. him, the way I describe him, his life, is to say, aside from having the rest of his life, he had a very full life. And that brings me gratification, really. He was an extraordinary person. Şu anda yaşamda olmayışı bir yana, yaşadığı sürede çok güzel bir hayatı oldu ve bu bana iyi hissettiriyor. So we can write anything that's in us to have to write. İçimizde o mecbur olduğumuz her neyse onu yazabiliriz. And it's not selfish of us Bu asla bencilce bir şey değil. to write that. Bunu yazmanın bencilce bir yanı yok. And I actually think that's one of the things that keeps us from writing. Aslında yazmamızı sürdürmemizi sağlayan şey de bu bence. Is that who am I to say this? Engel olan şey bu. Ben kimim? Kimim ki yazacağım fikri Ay. engel oluyor. Other people know better than me. Diğerleri benden daha iyi biliyor. Nasıl buna cüret ediyorum ki? Other people have written about the same thing. Bunlar başkaları da yazmış zaten. But the truth is, Ama gerçek var. Gerçek olan şu ki only you can write about the way you lived it. sizin onun içinden nasıl geçtiğinizi ve nasıl yaşadığınızı ancak siz yazabilirsiniz. Bir başkası değil. And you have to remember that because it's really, really easy to give up and to say, I don't have any right to say this. Buna bakacak buna bakma hakkım yok deyip vazgeçmek kolay olan ama dönüp hatırlamalısınız, hatırlarsınız. Especially in a culture where the people who have esteem are the academic people. Özellikle de takdir ettiğimiz ve yücelttiğimiz kişiler, akademik kişiler olduğu Böyle bir toplumda. kültürdeyse. Evet. So Yesham brings all of that to you by having the writing house, where you meet with like-minded people and respect the Benzer effort, insanlarla bir araya geldiğiniz burayı yarattığı işim işte tıpkı bunun için bunun gibi. and respect the effort Bu çabaya Like da we're all making. saygı duyan insanların bir araya gelmesi. to break new ground. And for me, that was one of the most amazing things about beginning my study of poetry Bu benim için şiire başlamamın harika bir with poets, was that although we say writing is a lonely profession, yazmak yalnız bir iştir desek de geçen sefer de söylemiştim bunu. it's only lonely if you look from the outside. Because if you look from the inside, Ancak dışarıdan baktığınızda yalnız bir şeydir. İçinden baktığınızda ise behind all those published books that tüm o just işte yayınlanan kitaplar olan bitenlerden seem like they just came out perfect, o mükemmel gibi görünen kitapları bir yana bırakıp da içeriden baktığınızda behind all of that is all of us. hepimiz varız orada işte. Meeting together, Bir araya gelişlerimiz, bringing our work, işlerimizi sharing ortaya it, koymak, paylaşmak, yazılarımızı, responding to it, birbirimize bununla ilgili karşılıklar vermek. learning from each other, learning from our reactions, Kendi tepkilerimizden ve birbirimizden bir sürü şey Right. öğrenmek. to where we need to know more in someone's writing.
And so it's for me, one of the ways that writing has changed my life. Yazının yaşamımı değiştirdiği yerlerden biri de bu. It's brought me together with just the people I want to know. Tam da birlikte olmak istediğim insanlarla bir araya getirdi. The last time you said that you feel lonely if you're in the wrong tribe. Yes. Yanlış kabiledeseniz eğer yalnız hissedersiniz demişti geçen Mart'taki sefer. Once you find your right tribe. Ama o işte yazı kabilenizi bulursanız. The other tribes are more tolerable. Diğerlerine daha bir tahammül geliştirebilirsiniz. Diğerlerine katlanabilir hale gelirsiniz. That was a long answer. Again. It was a good answer. Thank you. And I like how you explained my reaction to your Benim book. tepkimi anlatma şeklin hoşuma Clarifies gitti. it for me. Netleşti One final kafamda. question about this, and then I'm going to take a break again. Son bir soru var, sonra bir mola vereceğim yine. A new theology. How did you? I love the name. İsme bayıldım. It means it's so deep. It means so Çok much. derin ve çok Can you tell me anlamlı. how you came to I came to Bu it from ismi some nasıl reading buldun I was anlatmak doing. istiyorum diyor. And right now, I can't Okuduğum remember. şeylerle bunu buldum ama şu an hatırlamıyorum. But it took me, the reading I was doing took me back to the time when monotheism became religion instead of the many gods. Çok tanrılı inançları. Tek tanrıya inancın geliştiği bir zamana gidiyor okumaları. And I liked the phrase, a new theology, Şu because it's what I needed. I mean, the title came Yeni from the bir poem. din mi diyelim ona? Evet, yeni bir dil. The poem came first, and I called the poem that because I was looking Önce for şiiri it. geldi. Önce şiiri buldum, sonra isim geldi. Because I don't necessarily have a very distinct idea of an afterlife or a very distinct idea of what are we Ölümden doing here. sonraki yaşam ve burada ne yapıyoruz falanla ilgili çok da net bir fikrim yoktu. Çok So I kesin. needed to, the whole book and that poem was about trying to find one. Ve böyle bununla ilgili bir fikir bulmak, ne olduğunu anlamakla ilgili bu kitap ve bu şiir. So that's what it is. İşte o yüzden yeni din. And I almost Adını did verdim. not call it that because Az daha bu ismi vermeyecektim I üstelik. didn't think that that would be a good title İyi for the bir whole book. başlık olmaz gibi gelmişti. I don't remember. I had some other, Başka bir şeyler vardı Title. aklımda, hatırlamıyorum. but it was the publisher who said, Ama this yayıncı is bu your ismi title. seçti. Adı bu olmalı dedi. Yes. Perfect. So but you can see I was judging when I thought, oh, O I need a sırada da title yargı. that'll make people pick up the book. And not everybody will pick up a book called A New Ve Theology. herkes de adı yeni din olan bir kitabı zaten almayacaktır. Thank you. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ya da She wants to ask a soracağım question. Buyurun. Bu kadar açık ve samimi anlatmanızı hayranlıkla izledim. I really admire that you're telling it so clarifying and so genuine place and So open in your expression of what you've experienced. Çıplak hatta. Yani geçen even naked I can say. Geçen videoda da sitedeki I ondan watched çok etkilendim. The other thing on site on The march. When you came in March, we put it on the site and she said she's watched it. Oh, Bu kadar çıplak olmak ve bu kadar kişisel bir şeyi yazıyor olmak, anlatıyor olmak çok zor bir şey. it's very difficult to tell something that deep inside from you and so open and so genuine. Ya bu kadar insanın arasında çıplak kalmak. You're like Yani. naked in all of these people. but look who I'm with. Ama kimlerleyim bak. Nasıl da süreç ve çok zor değil mi? Yeah. oradaki Isn't it süreç? difficult That's to what get naked? I think when you're talking to the right people, Doğru insanlarla I can see your konuşursanız expressions, I can see that it ifadelerinizi matters. görüyorum, tepkilerinizi görüyorum, önemli olduğunu görüyorum. But when için. I've spent now 30 years, 30 yıl falan geçirdikten sanki, 40 years 40 diyebilirim. reading my poetry to Şiirlerimi audiences, başkalarına okuyarak geçen And- 40 yılın ardından. you just sort of, that's what you're doing all the time is Hep bunu yapıp duruyorsunuz ya you're zaten. reading naked. Hep okurken So I hep try to stay in çıplaksınız. shape. Küçük bir ara veriyoruz. Saatimiz 10 var. 5 geçe geliyoruz. Tekrar biri 5 geçe ve son saatimize giriyoruz. So this is our last session. We have a 15-minute break. And maybe if you'd like, we can take questions. I love that. Son, önce sizin bazı sorularınızı alacağım. Önce bazı sorularınızı alacağım. Ondan sonra da kapatırken
Sheila'dan çoğumuz kadın olduğumuz için. Sheila'dan kadın olmak ve yazmakla ilgili You feel comfortable? duygularını isteyeceğim. So I'm first going to take a few questions and then we're going to close this session with your thoughts on being a woman and writing. Okay. Okay. Evet. Soru. Rollomay'den bahsettik. You told about rollovay. Rollomay'da çok dikkatimi çeken şey There's akış ve sınır. rollovay always talks about the flow and the boundaries. Love and boundaries? No, the flow Oh. and the boundaries you set with it. Sınırların olması gerek. You need some boundaries to the flow, says Rolomay, she says. Okay. In real life or in the writing? In writing, in writing. creating. Nasıl koyabiliriz o How sınırları? do we put these boundaries while we're Kendi flowing? sınırlarımızı nasıl belirliyoruz? What about our own boundaries? I'm not sure I understand. She's telling that there's a flow, Mhm. but Rolomay says, while with the flow, you need some boundaries to the flow to create something. Okay. And she says, what about the boundaries? How do we set them? How do we? Okay. If I'm understanding right, Doğru anladıysam eğer diyor, we have to work against something. bir şeye karşı çalışıyor olmalıyız. So for instance, that villanelle form, and you'll look it up, I'm sure, and find it, is a boundary. Mesela bir format, Villanelle diye bir format, bahsettiği formatta çalışmak, bu bir sınırdır mesela diyor. The address book was a boundary. Ya da işte o başta anlattığım telefon rehberi meselesi, o sınırı koyan şey öyle bir şey olabilir diyor. So when you find the shape, after you've Şekli invented, bulduğunuzda and you have a shape, then you know what you're doing. ne yaptığınızı da biliyor olursunuz. For instance, if this is a new prompt that I made up for one of my online classes. Yeni bir şey buldum, böyle bir değiş. And then yesterday I figured out another way to do it. So Ve dün yeniden başka bir yol buldum. Onu yapmanın başka bir yolunu buldum dün. because I'm in Turkey and then a little bit in Crete, I've been going on staircases that are unfamiliar to me. A lot of spirals. Girit'te ve Türkiye'de olduğum sürece böyle Spiral dönen, merdivenler görüyorum dedi. diyor. alışmadığım merdivenleri. Değişik farklı merdivenler. So I'm doing it slowly and Daha yavaş çıkıyorum. concentrating on it. So Ve konsantre olmam, odaklanmam for gerekiyor. this particular class, I have to give them 3 prompts every week. So I sat down and I thought, what should I give them? 3 tane şey veriyor, yazı alıştırması için bir şey veriyor. So I thought, stairways. Mesela Of course. merdiven dedim tabii ki. So I asked them to think about a stairway Onlardan bir merdiveni düşünmelerini where istedim. some memory comes up because of a particular stairway, Belli bir merdivenle remembering. ilgili bir anı hatırlayabilirler. Ondan bahsetmeleri mesela and to istedim. write from that. Ve bundan bir yazı çıkarmalarını. And then I thought, wow, what if I could extend that into some more, say, boundaries? So Bunu now the işte bir boundary. sınır meselesine getirecek olursak şöyle genişletiyorum. So the first boundary is stairways. İşte ilk sınır mesela merdivendi. Now I said, what if that had a form like instructional, like how to, right? Bunu bir rehber gibi yazacak olsalar nasıl ne yazacak olsalar ne olur? Something like how to fall in love using a stairway as a metaphor. Merdiveni bir metafor olarak kullanılarak nasıl aşık olunur mesela? So I don't know. I didn't give them the second part. So Bu I don't know kısmı what will vermedim happen. ama ne oldu bilmiyorum. Ama mesela böyle bir sınırla olabilir diyor. So once you recognize a shape in what you're doing, Yaptığınız şeyde bir şekil belirdiğinde, şekil gördüğünüzde or you start with a shape, ya da bir biçimle, bir şekille başladığınızda or a form, ya da bir formatla, then you have a built-in boundary or parameter. İşte o bir parametre olur. Ona doğru yaratmaya devam edersiniz. But inside of that, Ama bunun içinde you can go anywhere. her yere de gidebilirsiniz. So in my book, the book I was talking to you about, Demin bahsettiğim o kitaba gelecek olursak. I think I was telling you about the inner and outer questions once, right? I think when we write, we have 2 kinds of questions. 2 soru var kafamızda bence biz yazarken. One is an inner Biri daha içsel bir şey. psychological or Psikolojik, spiritual question. ruhani belki diyebileceğimiz bir For şey. me, in that book, it was something like, what is mortality? What is immortality? Bu kitaptaki mesela benim arkamdaki o içsel soru ölüm, ölümsüzlük nedir gibi sorulardı. How will I live life without my son? Onsuz hayata devam edebilecek miyim? Nasıl yaşayacağım? But there was this pressing other boundary. Ama bu bir yandan da diğer sınırları zorlayan bir şeydi. In real life, O gerçek hayattaki.
was to be married in 5 months. 5 ay sonra evlenmek üzereydi çünkü. It was all underway. The venue was found. Her şey netti. A lot of details were already Bütün decided. detaylar belirlenmişti, karar verilmişti. And I kept being haunted by this other question, which Ve was, diğer sorular beni böyle basıyordu. Sürekli aklımda dönüp duruyorlardı. how will we be on that day? O gün ne yapacağız? O gün nasıl olacağız? And so, in one way of thinking about my book, I was writing towards that day Aslında kitabıma bir türlü de şöyle bakabilirim. O güne doğru yazıyordum when he ben. would have gotten married. O evleneceği güne doğru yazıyordum aslında. And because of the inner question, I was writing about who will I be? Not where will we be, but who will I be on that day? O gün What will ben that kim be? olacağım? Nerede So- nasıl olacağım? Asıl içteki soru aslında buydu. So I had a timeline. Belli Right. bir zaman akışım vardı yani aslında. But because of memory, even though you can tell in the book how much time is going by, Ne kadar işte anlatsak da ne And kadar it zaman had geçip a durduğunu short falan. timeline of 5 Aslında months. kısa bir zaman. Inside that, I could go anywhere. Bütün bunun Evet. içinde istediğim her yere gidebilecek haldeydim, gidiyordum. And then when I finished the timeline, and O zaman bittiğinde süre, people who read the first draft said, ilk taslağı okuyanlar şöyle dediler. well, what happened to Kristen, his fiancée? Peki ya nişanlısının ne What oldu? happened to her? Onun ne oldu diye And sordular. it was, well, okay. Bir dakika, tamam. So what happened to her was 7 years later, she got married. Ona şöyle bir şey oldu. Yani 7 yıl sonra evlendi. And she invited me, my husband, my Benim, daughter, kocamın, my kızımın, daughter's husband, my kocamın, daughter's, kızımın older son. eşini ve oğlunu, bütün ailemizi. because she only had one child then, Çünkü tek çocuğu vardı o zaman my kızımın. mother, who Ve was annemi widowed by then. And we were this little group davet etti düğüne. inside this bigger group O büyük grubun, kalabalığın içinde biz de küçük bir gruptuk. of people who didn't know who we were. Kim olduğumuzu bilmeyen bir gruptuk hem de orada. So you know how at a wedding people will come up and say, well, İnsanlar gelir yani düğünde, well, kimsiniz, sort of like, neredensiniz, which side do you ne belong to? taraftansınız? Right. So we would say, we're old friends of Kristen's. Kristin'in eski arkadaşlarıyız. But it was a very weird Tuhaf bir şeydi. experience. Tuhaf bir deneyimdi. to be in this world where only Kristen and her sister's husband and children, and Kristen's parents were the only people who really knew who we were. Kim olduğumu, bizim gerçekten kim olduğumuzu bilen sadece nişanlısı, annesi, babası ve evleneceği adamdı ve onların içinde sadece bunların bildiği bir yerde olmak tuhaftı. So I had to alter my timeline and put that in, right? Ve böylece o süreyi genişlettim, timeline'ımı, zaman çizgimi ve bunu da ekledim oraya. And on top of that, Kristen's father asked me to write a poem for Kristen. Ve For her babası wedding. da, nişanlısının, Kristin'in babası da bu düğün için bir şiir yazmamı istedi üstelik. Well, that was hard for many reasons. One is Birçok sebepten bu zordu. it's hard to write when someone asks you to do it, Bir kere bile bir şey isteyince, yazmanı isteyince zordur her but şey. also because of the circumstance. Ve bir de tabii ki durumlardan So ötürü. it's really short. I could probably read it. Should I read Çok it? da kısa aslında, okuyabilirim Evet. şiiri. Anyway, so the parameter changed. Yani And o then- parametre değişti diyor. After I got through with the wedding, Düğünün içinden de çıkıp geçtikten sonra my timeline changed again because o every zaman çizelgem yine değişti mesela. anniversary of my son's death, Oğlumun her ölüm yıl dönümü my husband and I would go to watch the sunrise kocamla birlikte gün Um, doğumunu izlerdik. from a bench that was Bir banka oturup a memorial to him. onun someone- anısına konulmuş bir Someone had banka. donated it. It sits in front of the Port Townsend Marine Science Center. O işte o marine merkezi olan yerin önündeki bir bank onun adına yapılmış, bağışlarla yapılmış. O banka oturup gün doğumunu izleriz. Looking east, Her yıl dönümünde. it looks east over the bay. Koyun doğusuna yönleri asla bilmiyorum. And every year, something that I felt was spectacular Her yıl hissettiğim şey gerçekten muazzamdı. happened. Things like a hawk flying really, really low. İşte bir kuş over our mesela heads. çok tepemizden yaklaşarak bize doğru uçardı. Something- Mutlaka muazzam bir şeyler olurdu. Something like being able to see, there's a very big stone boulder. Büyük ve taş mesela kaya var diyelim. And because of the way the sunlight was hitting it, Güneşin ona vurma şeklinden ötürü being able to see forms in it that I'd onun never seen içindeki daha before. önce görmediğim o formları falan görmek gibi böyle enteresan ve muazzam şeyler olurdu. Yani One of them was a unicorn. bir keresinde bir unicorn görmüştüm tek boyunca. So here we go. So how many lines should I read before you? I don't know. Okay, well you just start talking. Okay. Maybe I'll do 3. Okay. Okay, all right. So this is called Wedding Poem for Kristen Belt. Onun işte düğün için yazdığım şiir. Before I leave to see you marry, I check the garden patch
where 4 strawberry plants have over 40 runners now. Senin evlendiğini görmeden önce bahçeye bakıyorum. Orada 4 tane çilekler var ve işte artıyorlar, yeni yapraklar ve kökler sürüyorlar. New leaves and roots. I kneel to pick a yellow leaf. Bir sarı yaprağı kesmek üzere eğiliyorum. Cover it with fine soil, Üzerinde toprak var taze. believing it will nourish. Ve böylece bence diğerlerinin de açmasına sebep olacak ve o bahçe daha da derinleşecek. Yeah, You did that. translate it. Then I rise and linger in admiration of such increasing lengths and feel the joy you spread among us. Sonra düşünüyorum senin bize saçtığın o neşe ve artıp duran o büyük keyfi düşünüp ona hayranlık duyuyorum. From this lushness, white flowers, sweet berries. İşte o çiçekler, çilekler ve o bitkiler içinden. Bütün o kurak yeri nasıl çiçek açtırdığını sanki anlatıyor, değil mi? Can you just read the poem from beginning to end? Without translation. Yeah. Wedding poem for Kristen Belt. Before I leave to see you marry, I check the garden path. I'm going to start again. Before I leave to see you marry, I check the garden patch, where 4 strawberry plants have over 40 runners now, new leaves and roots. I kneel to pluck a yellow leaf, cover it with fine soil, believing it will nourish the others, deepen their greening. Then I rise and linger in admiration of such increasing lengths and feel the joy you spread among us. From this lushness, white flowers, sweet berries. Okay. So I found a way to write a poem for Kristen. Yani bir şekilde bir yolunu bulup yazdım Kristen için şiir. So, and that was satisfying. So I think the point here is that the parameters Parametreler yani değişir. you find to start with Başladığınızdaki parametrelerle can begin to change. değişebilir. Baştaki parametreler aynı gitmeyebilir, değişir ve dönüşür. And, you know, like with all of writing, there's a lot of mystery. When I was writing this book, Bütün bu yazı hikayesinde büyük bir gizem var bir yandan. Ben bu kitabı Evet. yazarken creative writing demystified, yazının gizemi çözülüyor, değil mi? Demystified. I said to the publisher, Yayıncıya gönderdim ve that's really big. bu gerçekten büyük bir iddialı bir şey. And she said, well, you know, it just has to be like a freshman creative writing beginning book, right? Yazı yazmaya bir giriş aslında burada anlatılan. And then I realized, Sonra şöyle bir şey fark ettim. who would want to have writing demystified? Kim yazının gizeminin çözülmesini ister ki zaten? Sonra buna düşündüm. So Mesele gizeminde. then I thought, okay, all I can do is lead people to the mystery, İnsanları ancak o gizeme doğru yönlendirebilirim. give them confidence Onlara güven veririm orada yürümek that they için. can dive into the Böylece mystery dalarlar o gizemin içine. and some of the writing skills Ve bazı yazı yeteneklerini to make it all make sense in the end. günün sonunda anlamlı hale gelir yazmalarıyla. So that became fun to write then. Böylece yazmak eğlenceli olur. Actually, I think Aslında bence. in my preface, Hatta ön sözde galiba diyor. I was preparing for my first trip to Turkey. Türkiye'ye ilk ziyaretimi 2008, planlıyordum ön sözü yazarken. 2008'de. And so it's either the epilogue or Ya son sözde ya ön sözde var. Onu bulmaya çalışıyor. where did I write this? I compared writing. It's a juncture. More Juncture, travel more ahead. travel. Juncture ne demek? Okay. Ek. Yok. Buluşma yeri. Bir buluşma yeri, evet. Ve seyahat. I don't know if I can find it now. That I want to find it. What are you looking for? You want me to look? Yeah, I'm finding that part where I'm talking about. It might be before where I'm looking. Where I'm talking about preparing for a trip. Because what I O think, yazı, seyahate hazırlandığım zamanlardı ve ona dair bir şey var kitapta. Onu bulmaya çalışıyorum. Diyor. what I think about writing is we're taking a journey. Aslında yazıyla bir yolculuğa çıkarız çünkü. And when my husband and I were preparing to come the very first time to visit Turkey, Türkiye'ye ilk kez geleceğimiz zaman kocamla ben. because he always wanted to come to Turkey. Hep de Türkiye'ye gelmek istemişti çünkü o yüzden geldik. Because as a child, he was raised in a religious family. They read the Bible Çocukken dini bütün bir ailede büyümüştü ve İncil okumuştu. every day.
Her gün ama. And he knew of all these places in Tüm o biblical burada ziyaret times, edilecek yerleri biliyordu o yüzden. which he had researched Ve araştırmıştı as he onları. got older, and found out that most of them are in modern day Turkey. Hepsi de So Türkiye'deymiş o İncil'de okuyup he durduğu was very yerler. interested. Çok And then ilgisini he çekti. remembered Ve şöyle bir şey hatırladı. that we had a member of our website from Turkey. So he asked Sonra bir hatırladık ki işte web sitemizde bir Might Türk be üye var a Yeşim. if we could have a Skype phone call Skype yaptık, konuşmak and learn istedik. about Turkey. Ve Türkiye hakkında bir şeyler And öğrenmek. Yeşim met us at the airport and taught us Yeşim over the bizi next days havalimanında so much. karşıladı ve bize bir sürü şey öğretti ve gezdirdi günler. And then it took 3 Takip years eden for us to günler. make that conference that you mentioned at the Yeah. beginning. Ve o işte başta bahsettiğimiz konferans yapmamız 3 yıl falan sürdü. Thank you. En başta. Okay. Ha. All right, let's see. I'll just read a little. Okay. In From the, where to where you will read? you just start Just talking. paragraph? I think. I'm not sure because I haven't read it in a long time. Okay, just you read it. I will translate later, okay? Okay. Afterwards. In the weeks before my husband and I traveled to Turkey in 2009, on a trip we had longed to take, we were overwhelmed with information we found online. Understanding the ferry system and options for a trip we wanted to take on public transportation through the waterways of the country proved more than we could figure out, as did building a 3-week itinerary that would make us happy, exploring a country so rich in history and culture. Yeah, let me do it. 2009'da kocamla Türkiye'ye seyahat etmeden önce biz bayağı bir şeyler araştırdık ama internetteki o kadar bilgiyle yığılıp kaldık, bize fazla geldi. Bütün o işte toplu taşıma sistemini anlamak ve çok güzel ve böyle mutluluk verici bir seyahate çevirmek 3 haftamızı falan aldı anlamaya çalışmak ülkenin sistemini. Okay. So I found myself typing phrases like vaccines needed for travelers to Turkey into my browser, hoping to start somewhere where the answers were simple and accessible. Ve bir noktada kendimi işte Türkiye'ye gidenler için yapılması gereken aşılar gibi şeyler yazarken buldum arama çubuğuna ve hep artık basit ve erişilebilir cevaplar istiyordum. As I thought about organizing this book for those new to creative writing, I vividly remembered how when I started to write seriously, I didn't know where to get the information that I wanted. Often I didn't know what information would be useful. Aslında size bu yaratıcı yazarlıkla ilgili kitabı yazarken ve toparlarken şunu hatırlıyorum. Aslında yazmaya başladığımda tam da o istediğim bilgiyi nereden alacağımı bilmiyordum. Genellikle o faydalı bilginin ne olduğunu bilmiyordum. Other times. Yeah, other times I didn't know. Okay. Other times I didn't know what to do with the information I received. Bazen de o bilgiyle ne yapacağımı bilmiyordum. I didn't know writer's jargon or the steps in the journey of developing into an accomplished writer. Başarılı bir yazar olma yolculuğunda hangi adımları ve hangi yolları takip edeceğini bilmiyordum bir yazarın. Bunları bilmiyordum. I didn't know how to work with and assess the impact on me of those involved in the field. I didn't know if I had the stamina or the talent to write well, or how to inoculate myself from others' judgments and snubs. Nasıl çalışacağımı ve o bende uyanan etkiyi uyandıracak şekilde nasıl yazacağımı bilmiyordum. Bende bir yetenek var mı bununla ilgili, yazmakla ilgili bilmiyordum ve kendimi insanların yargılarından ve fikirlerinden azade edemiyordum. All I had was the feeling that I wanted to write. Tek bildiğim şey yazmak istediğimdi. Poetry in particular at that time. O sırada da şiirdi bu. Because it was going to make my life feel grounded and real. Yaşamımı gerçek ve bir zemine oturmuş gibi hissettiren şiirdi benim için. So despite feelings of being overwhelmed and despite considering myself a foreigner to the field, I decided to trust that once I started somewhere, things would become easier. For me, that somewhere was the University of Washington, where I studied. Let me just explain. Her ne kadar diyor bütün hepsi işte bilmiyordum, bütün bu bilgiler üstüme çökmüştü ve ne yapacağımı bilmiyordum ama bir noktada başlarsam işlerin kolaylaşacağına inandım. Tam da o başladığım nokta anlattığı yer, ders verdiğini anlattığı yerden bahsediyor. I'm going to skip to here. Okay. After visiting Turkey, my husband and I know a lot more about how to approach our next visit, where to find the information we need, and what not to worry about finding because it will be there when we get there. It's good, let's do it. Türkiye'ye gittikten ve o seyahat bittikten sonra kocamla artık bir sonraki seyahati nasıl yapacağımızı ve nelere bakacağımızı biliyorduk. Bilgiyi nereden alacağımızı, hiç de bunu bulmakla ilgili endişelenmememiz gerektiğini, çünkü oraya varınca zaten o bilgiye ulaşmış olacağımızı.
And so when you read the book, this book, and everything about writing, Kitabı ve okurken ve yazıya dair her şey okurken şunu unutmayın. what I've given you are the highlights of what you can visit and participate in. Tıpkı bir gezi gibi en görülesi yerleri falan anlatıyor olacağım ama You will learn much and learn to feel more comfortable with what you have yet to learn. You will find surprises along the way and navigate them successfully. Onların daha öğrenmedikleriniz size kendinizi daha rahat hissettirecek ve bu şekilde daha çok öğreneceksiniz. Yol boyunca bir sürü şey sizi şaşırtacak, farklı şeyler çıkacak ve onların arasında böyle yolculuk etmeyi başarılı bir şekilde öğreneceksiniz. So basically you learn what sparks your stories, memories, and poems. Şiirlerinizi, anılarınızı, yazılarınızı o ışıldatan, o ortaya koyan şeyin ne olduğunu bulacaksınız. About what hooks writers and will not let them go until they have tenaciously crafted words helps new writers begin. So learning what writers say about writing helps you feel that you're on the right track. Yazarların nasıl yazdıklarını anlatmalarından siz de doğru yolda olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var bunun diyor. And here, this is important. Here is my checklist. You Şurası know, da when çok önemli. Bir liste yaptım diyor. you do a packing list. And you Hani have nasıl everything. seyahate giderken bir şey listesi yaparız. Tıpkı onun gibi bir liste yaptım. This is my bullet pointed checklist for writers. Yazarlar için seyahat listesi gibi bir şey bu. You enjoy sitting, or at least you do sit, with a notebook or computer to experience the magic of images, details, and metaphor. Okay. Oturmaktan hoşlanmalısınız ya da en azından oturun yani bir şekilde. Önünüzde bir bilgisayar olabilir, defter olabilir vesaire. Ve işte o gördüğünüz görüntüler, detaylar, metaforlar o sizin dünyanızı coşturan ve bununla ilgili ne hissettiğinizi yazmak için öncelikle oturmaktan hoşlanmanız gerekiyor. You like to read what writers you admire say about writing, or go to lectures by them. Aynı şekilde yazarların, o sevdiğiniz yazarların nasıl yazdığını okumanız ya da konuşmalarına gitmeniz ve o yazıya dair yaşamlarından bahsettiği şeylere kulak vermeniz gerekir. You join with others in writing groups, workshops, and classes. Yazı gruplarına, yazı evlerine, işte güvendiğiniz okurların bulunduğu ortamlardan keyif almalısınızdır. You plan to read from your work at literary or other gatherings. Bu tür böyle edebi buluşmalarda ya da başka toplaşmalarda falan kendi çalışmanızı, yazılarınızı da okuyor olmalısınız. You have or plan to have patience and fortitude concerning your drafting process. Bütün o taslak süreci için gerekli sabrınız olmalı ya da olmasına niyet etseniz de olur. Devamındaki gene yayınlanma ve vesaire süreç içinde ya sabırlı olun ya da sabırlı olmaya niyet edin. And here's the most important one. Ve bu en önemlisi geliyor işte. You don't feel right when you haven't been writing. Yazmadıkça rahat edemiyorsanız işte o en önemlisi. Yazmadıkça rahat edemiyor olmalısınız. Yazmasanız olmalı. And that's really important to pay attention to, whether it takes a few days or a month or 6 months. Bir gün, bir ay, 6 ay hiç fark etmez süreye. If you're a writer, you will not feel right if you're not writing. Yazmıyorsanız kendinizi iyi hissetmezsiniz zaten. But even when you don't feel like writing, yazasınız gelmese bile writing something, a letter, an email, bir mail, bir mektup, bir şey yazmak bile counts. O da sayılır yazmaya, o da yazmaya dahil. Because it keeps you doing it. Çünkü yazmaya devam ediyor oluyorsunuz, yapıyor oluyorsunuz o işi. I hope that helps. Umarım bir şey yarıştır. Sorular var mı? Şu anda üzerinde çalıştığı bir kitap var mı? What are you working at now? A book, a poem, whatever. I have another book of poems. Bir şiir kitabı. But it also has essays, personal Ama essays. içinde kişisel denemeler, yazılar da var. And I have all the work, but Tüm işi bitti aslında. I have to look carefully at Tekrar the dikkatle poems bakmam lazım. and the essays and make sure that They're perfect? I'm not going to say perfect. Make sure that they're the best they actually can be. Olabilecekleri en iyi hale gelip gelmediklerine bakmam lazım. Mükemmel olmalarına değil tabii ki. They've all been written since I finished this book. O kitabı bitirdikten beri yazıyor. When I finished this book, I told myself that I would return to writing poetry. Bu kitap bittiğinde kendime söz verdim. Şiire geri döneceğim diye. So all the poems are written since then. And the essays are about the years after my son's death. Oğlumun ölümünden sonraki yılları anlatıyor bu yazılarda. They're written either on his the anniversary of his death, Ya yıl dönümünde mesela yazmışım. or on his birthday. Ya da doğum günü. So I call the book Kitaba şöyle bir isim verdim. Since Then, Poems and Short Prose. O zamandan beri gibi bir kelime. Since then.
And so what I think the book is, I mean, a collection of poems. Galiba kitap bir şiirlerin toplamı. Doesn't have to have a theme, but the theme develops because bir teması yok aslında gibi ama o gelişiyor kendiliğinden. Because the poet's writing her way through life. So, çünkü şair yaşamın içinden akıp gidiyor yazarak yine. But a repeated thing besides the essays are ama tekrar edip duran bir şey var orada. Are the moments that I remember him. Onu hatırladığım anlar, yıl dönümleri, doğum günü gibi böyle tekrar eden bir şeyler de var diyor mihenk taşları. And they're also about my two grandchildren. Aynı zamanda 2 torunum var, onlardan bahsediyor. Were born after he died. O öldükten sonra doğan 2 torunum. And what else are they about? And they're about what I see outside my window. İşte camdan bakınca ne gördüğüm, her şeyle ilgili. And I think they're good. Bence iyiler. But I know that some of them have places in them. I think I was telling somebody just this morning, maybe. Galiba bu sabah daha birine about the fins and the bahsediyordum. blades, right? Evet. Yeah. Birine bahsediyordu işte tavandaki bir şeyden bahsederken gereken düzeltmeden onu fark ettiğinden bahsediyordu. I had the good luck neyse ki şanslıyım. Of teaching in Hawaii last winter, a year ago. And one day I came in from teaching and I took my sunglasses off. They put them on the bed. And there was a ceiling fan. Gözlüklerimi çıkardım ve tavana baktım. But what I was doing was looking in the lenses of the sunglasses. Aslında gözlüklerin üstündeki yansımaya bakıyordum. Hawaii'de bir atölye yapma şansı olmuştu diyor. Evet. Ondan sonra odama geldim, gözlüğümü çıkartıp yatağa koydum. Ve göze bakarken tavandaki ne derler ona? O işte tavan pervanesi. Aynen. So they looked like 2 pinwheels. Pinwheel nedir? Rüzgar. Çark, okay. Rüzgar gülü. Ona benziyorlar. And it made me feel really happy. It's a Bana very çok short mutlu poem hissettirdi. Çok kısa bir şiirdir ama about being really happy. Gerçekten mutlu olmakla ilgili kısa About bir şiir. seeing the fronds of the palm trees looking like they were wisps of hair across the sky's forehead. İşte gökyüzünde sanki alnımızdan düşen bir saç gibi akıp giden sanırım bulutlar dedi. Onlara bakmak. Palm trees? Palm tree şey. Palmiyeler. Okay. So maybe it's an eye poem. Belki Very short. But there are poems like that in there. And it's my belief. Böyle şeyler var içinde kitabın ve şöyle düşünüyorum. When you grieve deeply, çok derinden yas your hissettiğinizde experience of joy is actually very deep too. aynı keyif ve mutluluk da o hüzün kadar derin oluyor. So I hope that's what the book is about. And that Galiba is kitap bununla ilgili zaten. Soru evet. Benim sıkıntım başlamakla ilgili. My trouble is getting started, she says. my trouble. My trouble. Trouble. Trouble is my problem. Oh. Okay. It started. I have a grandson who is Torunu var. crazy Crazy. little boy, and I have no time for myself. Buraya geliyorduk zaten değil mi? This is where we were planning to lead. How do we... Torunum var ve kendime zamanım yok. Evet. 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 We were trying to lead here. Yeah. I'm a woman, I have a grandson, I have no time What to should I write. do? Yeah. Okay. Beni çok meşgul eden, So- daha doğrusu kafamı toplamamı, konsantre Çok iyi olmamı- biliyoruz, evet. There's a child that I cannot focus on anything. You know that? Yeah. All of us has Yeah. something like that. Ki ben görevlerimi bitirdim çocuklarımı. In fact, I finished it all, she says. But still there's grandson. It's like boomerang. So it is What do you suggest? How I can how can she get time to write? Yeah, ama bütün umudumuzu kırdı yani. O yaşlanınca ve torun olunca da demek böyle. Evet, bir anda çok Oraya bağlayacaktık, soruyu aktardık. Zaten işte kadın olmak, çocuklu olmak vesairenin içinde nasıl yer açalım diye sormak istedik. Daha doğrusu bir disiplin mi? I don't have a discipline, I guess. I don't know. I cannot start with all this chaos. How old is he? Kaç yaşında He's torun? five. He's 5. That's wonderful. Süper. Yes. Are you sure? Yes. Because crazy or not, 5-year-olds are very smart. Deli ya da değil ama yani çok zekilerdir diyor 5 yaşındakiler. Here are some ideas. Şimdi bazı fikirler I'll vereceğim. just throw them out. Yes. Atıyorum Okay. onları, düşün bakalım. One thing that's fun to do with kids Çocuklarla yapılan is eğlenceli poetry. şeylerden biri de şiirdir. Yeah.
And Sorry, but I only write poems when I'm in love. right. But But you said, do you remember? You said if you're not in love, eat chocolate. You said before. You could start by sitting with your grandson. If he'll sit for a few minutes. Oturabiliyorsa birkaç And dakika saying, torununla oturabilirsin. what do you love today? Bugün ne hoşuna gitti? Neyi sevdin? And just make a list. Ve You make a bundan bir list liste and he yap. makes a list. O da yapsın. Okay? And then another day you can say, Başka bir what gün did you hate today? neyden nefret ettin bugün diye sor Right. bakalım. And another day you can say, what do you see outside the window today? Camdan bakınca ne gördün diye Right? sor And here's, mesela. I'm going to give you, so just doing those things Bunları together yapmak birlikte allows you to start something. size Right, sana and da to bir şeye share. başlama ve paylaşma şeyi kazandırır. There was a time when I taught parents and children. Çocuklara ve their ebeveynlere children in the öğrettiğim same- bir zaman vardı. Aynı odadalardı bir dönem. The children and the parents both learned so much about each other Birbirleri hakkında bir sürü şey öğretiyor anne babalar ve çocuklar o just by yazı listening to grubunda. some simple lines. Bu right? basit soruları So, takip That's ederek ve one sorarak. idea. Bu bir Another, fikir, bu bir dursun. I'm going to teach you a game, and it works for Bir oyun everybody, not öğreteceğim just şimdi ve children. herkese işe yarar. But a poet who taught in the schools in Oregon Okulda öğreten calls this Oregon'da. like Washington, Oregon, California. Taught in the schools, and he invented this game for elementary school children, İlkokul çocuklar için yaratılmış bir oyun. and he called it the like game. Right? Benzer oyunu. So one thing is like another thing. Bir şey So- bir diğerine benzer. I did it when I looked at the skyscraper, Mesela göklerine baktığımda and it says the skyscraper is like a crooked needle. bir iğneye benziyor sanki göğü delen diye bir benzetmede bulundum mesela. Children are really good at this game Çocuklar bu oyunda çok iyilerdir. because they have that, like there's a fingernail in the sky. The moon looks İşte o like a hani fingernail. vardı ya ay ama tırnak gibi görünüyor falan. Bu But I'll tell şekilde. you a funny story about a child who didn't get it. Bunu anlamayan bir çocukla ilgili komik bir hikayem var, onu anlatacağım. He said, when my teacher is angry, Öğretmenim kızdığında she looks gross. iğrenç görünüyor. So everybody laughed. Herkes And- güldü. Luckily for me, Neyse ki. I wasn't that teacher. Yani öğretmen ben değildim neyse ki. I was a Saturday teacher. This Ben was, I cumartesi mean, and he ilgilendim. was talking about his daily teacher. So I said, but okay, I see that you don't like your teacher the way she looks. I Öğretmenin understand. öyle görmesinden hoşlanmadığını anlıyorum dedim ben de. But I want to see her. Ama Can ben you onu make- görmek istiyorum. Can you make me feel that she's gross? How Onun can o you show me? iğrenç olduğunu bana hissettirebilir misin peki? So he said, Şöyle dedi. when my teacher is angry, Kızdığında she looks like a horse tıpkı bir at gibi bakıyor. with the reins pulled back. Dizginleri çekilen bir at gibi bakıyor. Wow, right? You see so much in that. Bir She's sürü little, şey var she's orada. higher. Yüksek, Teeth. geriliyor. Yeah. So that's what kids can do this Çocuklar normally. bunu yapabilir But- normal bir şekilde kendiliğinden yaparlar. But if they don't, you just tell them, but show me. Show me a picture that would show me how she Bunu looks. yapmadıklarında da bir resim göster nasıl görünüyor falan diye ilerleyebilirsiniz diyor. And the two things really can't be like, the building outside my window looks like a rectangle, right? That's not going to work. It Bu has to değil be diyor. like, Yani işte camdan baktığımda gördüğüm bina üçgene benziyor falan böyle bir şey değil. but if you do it with your grandson and he does it, you Torununuzla could even yaparsanız have a game where bir oyun bile gelişmiş olur aranızda. each of you trades first parts, like the grandma writes, Önce anne ne yapar, Five sonra things torun yapar falan. is Gibi bir like- sıralama olur aranızda. and then he can give you 5 things to finish. It really happens. Ve böylece Evet. oluyor olur, olmasını istediğin şey olmakta olur. And it's a place in which his being crazy O delirdiği, crazy dediğin, deli dediğin anlar is a really good gift. aslında büyük bir yetenek. Hediye. So you can be crazy together. Birlikte delirebilirsiniz. But the other thing I want to say is that it's amazing how much writing a person can do in 10 minutes. Bir kişinin Allah. 10 dakikada yazdıracağı şeylere inanamazsınız. And also, maybe you need to write about him Belki de onunla ilgili yazmalısındır. because it's on your mind. Çünkü aklında ve kalbinde sürekli o var. Yes. So you can write it. He must Bunu go to yaz. sleep. Uyuyordur herhalde. So even if you wrote for 10 minutes 10 about dakika bile that day, o günü yazsan you'd start to find some wonderful things. mutlaka harika bir şeyler And- ortaya çıkar. You could even use that exercise, Ve bu the like, right,
Today, Hatta bu benzerlik oyununu orada da kullanabilirsin. today my grandson was like Bugün torunum şöyleydi. a rocket ship. And then you Güzel can gibi. write about that. Ve bunu yazabilirsin mesela. So, good. Good. Thank you. So let's talk a little bit about being a woman and Oh, right. Kadın olmaktan and ve having yazar all the other olmaktan. stuff. Bütün o angarya işler varken. We are in Turkey, Türkiye'de yaşıyoruz Yeah. üstelik. Okay. where automatically I think that is our role. İster istemez otomatik bize biçilen bir rol var. Can I try an opening sentence for Please. this? Bir açılış cümlesi I geliyor. have 3 kids at home. 3 çocuğum var. And I'm the kind of person that you describe. Like when I don't write, I'm not happy about Tam da myself. anlattığın gibi biriyim. Eğer yazmıyorsam kendimden memnun değilim, hayattan memnun And I değilim. always wait for the perfect time to write. Tam da o mükemmel anı bekliyorum yazabilmek için. Herkes uyuyacak, kocam dışarıda olacak. I never try to write in those 10 minutes because Hiç o I'm 10 dakikayı da yazmayı düşünmedim. gonna get to it. Sanki yapamam gibi geldi, içine giremem. So maybe if you want to start with that. Buradan mı başlasan acaba? Try it because it's amazing. Dene bunu çünkü bu harika bir şey. The trick to writing in 10 minutes Bunun numarası şöyle bir şey diyor. 10 is to dakika. just splash in with something like I gave you the first İşte o one. verdiğim şey gibi, ilk cümlesi verdiğim şey gibi bir şeyle yazmaya başlamak. And then what you find, and then are you working on a particular project or Belli bir projenin üstüne mi çalışıyorsun, ne yapıyorsun? are there unfinished places in there? Bitmemiş Yeah. yerler var onda değil So mi? maybe you can just say, today I'm, anything that'll get you started. Seni başlatacak herhangi bir şey bul kendine. Mesela Today I'll say more about. bugün bilmem neyden daha çok bahsedeceğim de o iş bitirmekte olduğum kitabı. And write whatever you can in 10 minutes. O 10 dakikada her ne yaptıysan, It's not going to be perfect, and tabii ki maybe mükemmel olmayacak ama you won't even think it fits. belki de oraya da uymayacak. But it's been documented, or as my mother would Ama say, döküldü işte kağıda. written up. It's been written up. Yazıldı gitti. That's what she says about things Annem that, öyle der. things that she's proud about. She'll say other people have written about it. It's been written up. Anyway, it's been written up Daha that, önce yazılmış şeyler olabilir, annem öyle der. that writers who write every day Ama her gün yazan yazarlar are better writers. çok daha iyi yazarlar. It isn't that what they write every day Ne yazmaları değildir mesela. It's- Her gün yazmaları değildir is mesela. uniformly good, but that they turn to it makes them available when they do have the time. Böylece yazacak zamanları olduğunda tam da buna uygun bir zihinde So you're olabilirler. in practice. So you can just say to yourself for those 10 minutes, wherever 10 they are, dakika, it her could be, neyse, how old are these children? kaç yaşındalar diye soruyor. 13, 10, and 1. 13, 10 ve Ah. 4. Busy. But there are times when the two older ones are in school, İkisi maybe, okula gidiyordur and the falan young, diyor. they're all in Küçük school olan da sometimes. Yeah. anaokuluna gidiyor. And where are you when they're in school? Sen neredesin onlar Well, okuldaki? I'm trying to say 2 days for writing. Kendime 2 Mhm. gün ayırmaya So this çalışıyorum was yazı one of those için. 2 days. O da o günlerden biri. Okay. Yeah. So good. If you can write even for 5 or 10 minutes the other days, Diğer günler 5-10 dakika bile Whatever you yazıyorsan, write, her ne yazıyorsan yaz. when you get to your 2 days for o 2 writing, güne you're going to be geldiğinde ready. hazır olacaksın really gerçekten ready. yazmaya. And you may find that some of what you wrote, even if it's just a sentence O, or a o phrase, sürelerde yazdığın belki bir cümle, belki bir ifade bile is something so good that bazen you're çok going iyi to use it. olacak ve o yazma günündeki gerçek çalışmaya ekleyebileceksin onu. But those so good things happen because we're letting ourselves write. Yazmamıza, kendi Now- yazmamıza müsaade ettiğimizde olabilecek bir sürü harika şey var. Do you know post-it notes? Yeah. Okay. Is that called? Okay. I have a writer friend who used when she had little kids at home. Sarı kağıtlar Would just jot down. She always had post-it notes with her, post-it Right. note. and she Defteri would just write yazıyordu. little things down to Yazıyordu. remember and post them. Ve yapıştırıyordu. Unfortunately, she did it while she was driving. I don't. Yazarken, Especially not in araba Turkey. kullanırken yapın ama tavsiye ederim. But anyway, if you have a place where you can just keep them in your pocket, put them Cebine koy, in your yazma writing room, yapıştır. whatever. It's a way of saying, I am paying attention even when my attention is diverted. Dikkatim dağınıkken bile ben dikkatimi oraya veriyorum demek istiyorsun bunu yaparak diyor. And I think believing in the image that strikes you, the phrase that strikes you, Ve o işte seni harekete geçiren görüntü, ifade her neyse. the observation. So as women, we do have less time, Evet, kadınlar olarak daha az vaktimiz olduğu doğru. but we can use some of that time to Bu get some zamanı- things stirred up and happening. I think for us, for me and for the women that I work with, a very, very big thing is that we were taught not to make arguments, not to make conflict.
Bize öğreten şöyle bir şey var diyor. Ben ve benimle birlikte çalışan kadınlar hepimizde var. Hani işte mesele çıkarma, arıza yapma. Uslu kız ol. Değil mi? Like, you don't be an after girl. Just go with the flow. Do it. Do it because, but it's hard because ama zor bir şey bu. We've been taught to be nice. İşte cici kız olmamız öğretildi bize. We've been taught not to make trouble. Dert açmamamız öğretildi. We've been taught that women don't do a big long list. Kadınlar şunları yapmaz falan diye uzun bir liste And oldu that's hep. why this kind of group is so important. O yüzden bu tür gruplar çok önemli işte. Here is a place where you can bring what you're writing, which may defy what you've been taught. İşte buraya, bu gruba o öğretilenleri yıkabildiğiniz yazıyı buraya getirebilirsiniz. And it's a very safe place. Ve burası da güvenli bir yer olur. To have those parts of you heard. İçinizdeki o parçaları açığa çıkardığınız, duymasını sağladığınız güvenli bir yer burası. And the more you read published work where women have spoken up, kadınların dile geldiği, konuştuğu daha fazla yayınlanmış eser okursanız, the more you'll believe that there's a place for this. Buna yer olduğunu, buna dünyada yer olduğunu daha çok inanır olursunuz. But it's really hard. Ama zordur bu. A lot of writers I know have not written certain stories till certain people have died. That happens. Bunu anlamadım. Bir sürü tanıdığım yazar, bazı kişiler ölmeden önce onu yazmamışlardır. Can I interject? Ben Sheila ile ilk tanıştığım zaman When I first met Sheila, yazmak istediğin hikaye ne diye sormuştum. she asked me which story Ben de babamı yazmam gerekiyor dedim. And I said I should Niye yazmıyorsun dedi. Çünkü hala hayatta dedi. And I said he's not dead yet. Onu üzmek değil amacım. Ama o hikayeyi anlatmak istiyorum. Sad, but I want to tell the story. O da bana dedi And she said, ki Sheila said, senin içinde anlatılmayı bekleyen hikaye çıkmak zorunda. the story that's waiting to Yayınla, come. yayınlama. Publish it or not, Okutma. just write it. YouTube. Ama sen o hikayeyi otur ve yaz. Just sit and write the story. Benim için çok önemli bir It's a ders. big breakthrough for me. And you did it. Yeah, good. Yes, because if you keep a story that's really compelling from coming out, Çıkmayı bekleyen bir hikaye böyle tutup durursanız, you keep everything. her şeyi coming out. tutar ve kapatırsınız aslında. Her şeyi kapatıyorsunuz. And here's some surprising things. Ve işte ilginç bir şeyler var. Sometimes, the thing that you're most afraid of saying because of somebody, like Birileri herhangi biri yüzünden söylemekten en çok korktuğunuz o şey, is either the thing they don't feel as deeply about as you do, çünkü ya sizin kadar derinden hissetmiyorlardır bunu, or they're entirely grateful to read what you wrote. Ya da sizin yazdığınızı okuduklarında minnet Evet. duyuyorlar. People, as they get older, it seems to me, people need a place to say I'm sorry. İnsanların üzgünüm, özür dilerim demek için bir alana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Yaş aldıkça bunu görüyorum. Or they need a place to understand their impact on other people. Başka insanlarda yarattıkları etkiyi anlayacakları bir alana ihtiyaç duyduklarını görüyorum, bir yere. Or they need a place to have their own permission to write and say the things they never said. Ya da kendi söylemedikleri, hiç o söylemedikleri şeye izin verdikleri, kendilerine izin verdikleri bir yere ihtiyaç olduğunu görüyorum. So now I'll tell you two stories. Şimdi One is a iki hikaye cartoon. anlatacağım. Bir tanesi bir çizgi film. It was a cartoon in the New Yorker magazine Çizgi film değil, çizgi roman karikatür. years ago. Yıllar önce New York Times'ta. And there's a woman signing books Bir kadın kitabı and a big imzalıyordu. crowd waiting for her to sign the books. Ve bir işte kalabalık vardı. And her parents Anne babası are standing in the back of the room. arkada duruyorlardı. And one says to the other, if we knew she was going to be a writer, we would have been better parents. Yazar olacağını bilseydik daha iyi anne babalık ederdik demişler birbirlerine. But the truth is, not for everybody, but for some of us, that's exactly why we're writers. Tam da bu yüzden yazar olduk zaten, bir kısmımız en azından. We're writing our way to find what we didn't get. O almadığımız şeye giden yolu bulmak için yazıyoruz. And here's another story. There's a woman who's a novelist. Her name is Carolyn C. Carolyn C. adında romancı bir kadın var. S-E-E. S-E diyor ama anlamadım. S-E-E. Okay. And she usually writes novels, Roman yazar genellikle. but she wrote a memoir Ama bir kişisel anı da yazdı. called Dreaming. Hayal kurmak. And it's about her young life in her 20s 20'lerindeki hayatı, gençlik yaşamı hakkında. in the Hollywood Hills. Hollywood'da geçen gençliği.
She had a lot of marriages. Epeyce bir evlilik geçmiş başından. And she writes about all those husbands Bütün o because kocaları da yazmış elbette. they're part of those times. Çünkü o zamanın bir parçasıydı o kadın adamlar. So someone asked at her reading, was that okay that you wrote about all of them? Did they get Biri ona sormuş yani kızdılar mı? Bunları yazman sorun oldu mu bütün? Did they get upset? Kızdılar mı sana? And she said, oh, I showed the manuscript to them all. Hepsine de taslağı gönderdim demiş. Before it was published. Yayınlanmadan önce yani. And only one person had a complaint. Only one Sadece of the birinin three. bir şikayeti, 3 taneden birinin bir şikayeti olmuştu. He did not like that she described him Ondan şöyle bahsetmesinden hoşlanmamış. as balding. Yerleşmesinden bahsetmesinden hoşlanmamış. That's how deep a man can be. So, who knows? The thing that you need to do is write. And in the end, you're the one who decides if anyone outside of your tribe reads it. Kabilenizin dışında kimin okuyacağını kendiniz karar veriyorsunuz elbette. But just like me with the sad book, thinking no one would want to read it because it was so sad. Ama mesela ben o üzücü kitabı kimse üzücü olduğu için okumaz diye düşünüyordum ya mesela. Most literature is really born of a writer being able to evoke the experience of being a particular person in a particular time. Bir zamanın birinde biri olma hissini uyandıran güçlü olanlar edebiyatçılardır gibi bir şey söyledi. With particular relationships. Ve belli ilişkilerde. So some of us, if we can write fiction, make it fiction. Bazılarımız kurgu yazıyor biliyorsak kurgu yazalım. Some of us who don't do that, bunu yapmayanlarımızsa we just write what we write. Ne yazıyorsak onu yazalım işte. Evet, son bir soru alayım. First of all, thank you very much. Teşekkür ediyorum. I want to thank you in person when I have this opportunity. Thank you very much. And it's a really magical moment that when I think of something, you are answering it. Çok büyülüydü diyor. Tam aklımdan geçen şeyi hep anlatıp duruyor. And when I was now thinking about how can I encourage my daughter about writing. Kızıma yazma konusunda nasıl cesaret verdiğimi düşünüyordum tam da. And you have talked about the cartoon. Tam da o sırada karikatürden bahsetti. Well, she's really little. Çok küçük. Just 3 years old. 3 yaşında. But I can see that she can be intending such a thing because böyle bir şey eğilimi olduğunu to, düşünüyorum. pretending like writing and all stuff. Yazıyor gibi yapıyor falan. She brings me letters bana mektuplar and tells getiriyor. what is written in it. Ne yazdığını okur diyor. And anyways, and also now in my 38 age of me, Şimdi I 38 realized yaşında ben that şunu fark ediyorum I ki was not encouraged about writing. ben hiç teşvik etmedim And yazıyla. I was also writing poems when I Üstelik ben de was a şiir little yazıyordum yani in the küçükken. primary school. İlkokuldayken. And now when I read them, I understand the burdens that are loaded by my parents. Aslında ona bakarken şimdi dönüp baktığımda anne babamdan bir yük olduğunu görüyorum orada. And so how can I encourage my daughter? Ben kızımı nasıl teşvik edebilirim böyle bir eğilimi varsa? Without being bad mother, right? Kötü anne yapmadan. Yes, I thought, yeah, okay. You know, one thing to remember is Şunu aklımızda tutalım however our ki, parents were, the world is a very intense and confusing place for children. kim olursa olsun anne babamız, dünya çocuklar için yoğun ve karmaşık bir yerdir. So encouraging her to write how she experiences the world, maybe Yaşamı nasıl deneyimlediğini yazma konusunda onu teşvik etmek, using the life game, for instance, işte o deminki oyun gibi mesela bir şeyler yapılabilir. writing little stories, Küçük hikayeler yazdırılabilir. and not taking it personally, right? Ve onu hiç kişisel almamak yazdığı şeyleri. And listening. I mean, Ve dinlemek, kulak vermek. a really big thing for a writer is we write to find out what we think. So our first audience is ourselves. Yazının asıl meselesi kendi düşündüğümüz şeyi bulmak. Yani ilk okurumuz, ilk izleyicimiz kendimiziz. But after that, we write to make contact with somebody outside of Sonra da ourselves. dışarıdan biriyle bağlantı kurmak için yazıyoruz. So if your daughter is listened to deeply Eğer kızın derinden for dinliyorsan her writing and without Dinliyorsan. judgment, ve yargısızca ve derinden dinliyorsan onu, and maybe even with remembering, hatta like, belki you know, hatırlayarak the bazı affirmation şeyleri, of what she's experiencing
is like something that you O remember deneyimlere eşlik ediyorsan hatırladığını without taking söyleyerek over, falan. without saying things like, well, yeah, all kids think Yorum that. You know. yapmadan, çocuklar But a böyle real düşünüp deyip geçmeden. exchange. You will be encouraging her. İşte bu And, teşvik etmek you know, just like demektir. we can't be perfect in our writing, Tıpkı we biz cannot nasıl be perfect in our parenting. And yazıda nasıl mükemmel olamıyorsak, Evet. ebeveynlikte de mükemmel olamayız. my daughter became a linguist, and she's Dilci olmuş, dil uzmanı olmuş she's kızı. in a niche of linguistics that's about artificial intelligence Yapay zeka ile ilgili and Bir dil bilimci. okay, computer translations bilgisayar tercümeleri vesaire diyor. to replace you. I wish she would. Yeah. And why she said she became a linguist in the first place? Neden dil bilimci olduğunu söylediğinde şöyle söyledi. She said when she was a little girl, Küçük bir kızken she had this idea that she would like to be able to talk to anybody in the world. Dünyadaki herkesle konuşabileceği gibi bir fikir, bir hayali varmış çocukken. She told me that when she was 30 something, right? I didn't know this. Ben bunu bilmiyordum. Bunu bana 30'larında falan anlattı. So our children are mysteries. Çocuklarımız da gizem. Writing is mystery. Yazı da gizem. Parenting is mystery. Ebeveynlik de tam öyle bir şey. And nothing's perfect. Hiçbir şey de So- mükemmel değildir. One of the times I noted myself being a very imperfect parent was when my daughter was 2 and I had Kusurlu bir ebeveyn olduğumu fark ettiğim anlardan biri şöyle bir şeydi. 2 yaşındaydı kızım. and my son was newborn. Oğlum da yeni doğmuştu. I was driving and Araba they were in the back kullanıyordum, seat arka and koltuktalardı buckled in to their car seats. emniyet kemeri vardı. And then I would hear my son cry. Ve oğlumun And I ağlamaya would turn başladığını around. duydum. Döndüm. I don't know why, but he'd stop. It Döndüm ve durdu. Ağlaması kesildi her nedense. happened about 3 times Bu 3 kez falan oldu. before I was able in the rear view mirror to see Sonra aynadan ona bakabilir hale my geldi. daughter slapping him. Ona vuruyormuş çünkü. So I pull over, I park the Sağa car, çektim, park go to the ettim. back, Arka koltuğa geçtim. unbuckle her, and I pull her out of that Emniyet car. kemerini çıkardım, arabadan And right by aldım the onu. side of the car, Ve by yanımda the durdum. sidewalk, I'm going, Emily, Ruth, Bender, in this family, we do not hurt each other. Biz bu ailede birbirimizi vurmayız diyerek ona böyle So, I have to say, you're right. But you were hurting him. And it made me really sad and really unhappy. onun canını yaktın. Bu beni sinirlendirdi, üzdü. I never spanked her or her brother. Ona ya da was hiç it. onlara böyle vurmadım. So the point of my story is, Yani hikayenin özü şu ki, when you're a parent, you're not perfect. When you're a writer, you're not perfect. yazarken de ebeveynlik ederken But de something mükemmel will come değilsin. along, including our own children. Kendi çocuklarına dahil olmak And üzere if bir şeyler we're ortaya listening, çıkacak. We'll hear about it. And it is in the solving of problems that we get interesting, that we grow. So Bizi büyüten ve yaratıcı kılan o sorunları çözmek. it's said of the personal essay, and I believe it to be true of the memoir, Bence kişisel deneme için geçerli. Bu aynı şekilde hatıra yazıları için de geçerli olduğunu that düşünüyorum. what makes it good Onu şu iyileştiriyor, iyi is yapan how şey şu. the writer tells you about the less righteous parts, not the righteous, the humble, the misguided. I didn't understand. Yazarın kendisinin yoldan saptığı, kendisinin çok iyi olmadığı, çok düzgün yapmadığı yerleri yazması aslında yazıyı gerçek kılan. So that's another reason that's hard to write, because we think, Bu oh, yüzden de yazmak zordur zaten. we're Bu da showing sebebi. ourselves in an unfavorable light. Çok da böyle iyi olmayan bir ışıkla kendimize bakıyordunuz çünkü. But that's how we grow. What's Ama important is böyle büyürüz. Önemli olan bu. the writing shows the change, the transformation. O gelişimi ve değişimi yazı gösterir. Bu da güzel bir şey. So when we make mistakes as parents, Ebeveynler olarak hata we can still be yapıyoruz. very good parents. Hata yapsak da iyi ebeveynleriz. So it's really about, I think, encouraging a child to write and encouraging. It's the same thing we have to do for ourselves. Kendinizi teşvik etmekle çocuğu teşvik etmek arasında bir fark yok. Benzer Allow what şeyler. needs to be said, Bırak söyleyeceği neyse varsa to be söylesin considered, ve ciddiye alınsın. and to be pleased that it could be said. Söylendiğine memnun olduğunu hissettirir. I heard a great question the other day. Geçen gün harika bir soru It duydum. was, go to someone you really trust, Çok güvendiğin birine git that they have your best interest at heart, ve senin iyiliğini kalpten isteyen and birilerine. say to them, Bunu what is şöyle de. it that I need to be told
that you cannot tell me. Bana Bana söylenmesi gereken ama söylemekte söyleyemediğim. çekindiğin ne var? Maybe that's something we should ask ourselves when we're Belki de writing. kendimize bunu sormalıyız yazarken. That'll help us get into the place where we start summarizing. Yes. İşte o özetlemeye başladığımız yere öylece gelebiliriz belki de. Yes, would you like anything, final words that you want to share with us before we end today? Except I totally enjoyed being here. Çok mutlu oldum. Burada başka bir şey yok söyleyeceğim. It's been really lovely, and I hope that what I said Çok güzeldi. was Umarım helpful. Because söylediklerim faydalı olmuştur I umarım. know a lot of you are published and a lot of you are along the way. Çoğunuz yayınlanma sürecinde, kimileriniz yayınlandı biliyorum bunu. But what I find about being a writer is every time someone tells me, a writer tells me something about their experience of writing, I feel good. Yazıda şöyle bir şey var. Her yazar kendi deneyimi anlattığında bu mutlaka bana iyi geliyor, iyi hissettiren bir tarafı var. It's like, oh, it happens to them too. Onun da başına gelmiş bu deyip seviniyorum. Thank you. Thank you very much. You're so welcome. Belki Sheila'nın bir daha Türkiye'ye gelmesini beklemeden belki bir canlı toplantıda yapabiliriz. Maybe we'll make an online meeting for you. Oh, or whatever. I mean, instead of waiting for your next time to come, maybe sometime in between we'll have a nice online meeting. And I don't know Zoom, Zoom, but does it? I will help you with everything. Can I do it with you from my home? Yes, sometimes? Yes. exactly. That's what I'm planning. Oh, because you said before I leave, so. No, No, I Oh, translate. okay. Yeah, sorry. Yes, it'll be It's wonderful. all my fault. I'm not perfect. Can the camera be on them sometimes? I can see. Yes, it you will see be everyone. Everyone. Just Everyone like has online a camera. class. That would be very nice. I would love that. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.